It is my pleasure to introduce to those who don't know him already, a man who, since he has escaped from East Turkestan, he occupied East Turkestan. He is the, as both head of the East Turkestan National Freedom Center and now as the duly elected Prime Minister of the East Turkestan government in exile. It is my privilege and honor to introduce to you the Right Honorable Anwar Yusuf Turani. My dear fellow East Turkestanis, friends, brothers and sisters around the world. Today is Tuesday, 14th of September 2004, and today is the day what the people of East Turkestan have been yearning for towards the national liberation of our occupied homeland. As the founder and the newly elected Prime Minister of our government in exile, I would like to announce the formation of the government in exile of the Republic of East Turkestan at this historical place, the Congress Building in Washington, D.C., the capital city of the United States of America. May God give us strength and wisdom to continue to fight in order to overthrow the Chinese authority in our homeland, under the leadership of the newly established government in exile of the Republic of East Turkestan. Thank you. Aziz vatandaşlarım ve milli kandaşlarım, bugünkü tarih Seyşembe, miladi 2004 yılının 9. ayının 14. günü, yani 29. Recep, Hicri 1425 yılı bulup, bugün Şarkı Türkistan halkı özlerinin kurtuluşunda büyük teşnalık içinde kütmekte olan bu arzu armanlarına yetti. Ben bugün bu münasebet bilen Amerika Qo'shma Shtatlarının paytaxti Washington'daki Capitol Hill deb atiladigan Amerika hukumati qurultay binosida ozodlik tashna bo'lgan 35 million Sharqiy Turkiston xalqi nomidan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti surgun hukumatining qurilganligini butun dunyo jamoatchiligi oldida buyuk iftixorlik ichida jakarlayman.
Zunyani soymanisi, Dunyani soymanisi, Söyleme, Dünya soyman, ilik, Özgen, Ecdası. Ecdası soyman, ilik, Özgen, Ecdası. Dünyanın soyman, Özgen, Ecdası. Ulu, ecdadımız. Ulu, büyük. Ulu, hizmetimiz. Ecdadımız. Kırlaklıgayımız, ligayımız, çünkü çörüktür namımız. Ordulu şu denizler Akbil Tanrımız sen küçüğün yurdumuz olsun midat canimiz Harp için hem can birim ahiret kurtulsun senin kalbimizde kurtuluşta var imanımız. Vatanımız, istiklalimiz, canımız, çevremiz için, vatanımız için, her şeye esirgemeyen yüce ecdadımızın ruhlarının şad olması için, Ya Rabbi bizlere bu vatanı en güzel hayallerimize teslim etmeye çalışan yüce ecdadımızın bütün emeklerini boşa çıkarmayan, onun arkalarından, onların arkalarından, onların diledikleri gibi, onların istedikleri gibi tekrar öz vatanımıza kavuşmayı tekrar nasip et Ya Rabbi Alemin. Ey Allah'ım, bu güzel Türkistan'ımıza her şeylerini feda etmiş olan yüce ecdadımızın ruhlarını şad eyle Ya Rabbi. Onların istedikleri konuma gelmekte bizlere yardım eyle Ya Rabbi Alemin. Vatanımızı çökertmek isteyen, vatanımızı yok etmek isteyen, istiklalimizi ellerimizden alıp Allah'ın uzaklarına atmak isteyen, bütün Türkistan'ın düşmanlarını, bütün hak düşmanlarını sana havale ettik Ya Rabbi Alemin. Bu hayırlı işlerimizi her zaman senin kitabınla, Kur'an'ınla başlattık. Senin yine kitabınla, yüce Kur'an'ınla seni sana iltica ediyoruz Ya Rabbi. Bitirmiş olduğun bu güzel görevi vermiş olduğun bu mübarek şahısların hepsinin kılıçlarını keskin eyle, sözlerini tesirle eyle. Her makamda nasıl Allah'ın onları hizmet ettireceksen, her birine Allah'ın muzaffer eyle Ya Rabbi Alemin. Her türlü imkanları lütfet Ya Rabbi Alemin. Bütün buradaki bulunan kardeşlerimize, abilerimize, bu davada hizmetlerini verecek olan bütün orduna sen yardım et Ya Rabbi Alemin. Yüce ecdadımızın ruhlarının şad olması için, bizlerden ve emeklerimizden kendilerine hoşnut ve razı olması için, bütün dünyadaki insanlar aleminin hakkı görmesini nasip etmek için, Doğu Türkistan'ımızın ve bütün dünyadaki Allah'ın esir olan, bütün dünyadaki eziyet altında ilim inleyen bütün vatanların da kurtulması için. Lillahi'l-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. Rahmetler. Bugün her bölümden Aziz Şarkı Türkistan'ın yurt peşindeki Şarkı Türkistan sürgündeki hükümetini kuruluş tarihi ehemmiyetli bu toplantımızda hoş geldiniz. Bu hükümeti tarihi ehemmiyetli Şarkı Türkistan'ın sürgündeki kuruluş ibaret bu çıkınımızla iştirak olmakla arkadaşlarımızın gözlemizde yüreksizliğinin cemaatini toplulukları böyle arkadaşlarımızla eğitimini candan arzularımız. Bunun için ben Şarkı Türkistan Göçmenler Derneği Mağarın Başkanı Muhterem Kızıl Bekayet'den söz ediyorum.
şartlık konusunda huzur ve interesini ben size kaç bir de söyleyeyim. Ama her halde başlasın sağlamak istiyorum. Bugün şartlık Bugün şartlık Bugün şartlık ustanların ezeli düşmanlığı olan işte insanlarına yollar işlemekteyiz. Bundan 200 yıl evvel Amerika'da şu bizim aklımda birlik, beraber bir araya o gün Amerika'da Thomas Paine'in bir sözü var. Thomas Paine eğer istiklalde istiklal ağacının meyvesini yemek arzusuyla etseniz o ağaçına bakın. O ağaçına su verin, o ağaçına düşmesini gayret etmeyin. Ve olacak nesiller ahlaki cihetten, karakteri cihetten, milli hukuk cihetinden birlik ve beraber oluştuğunu ona kendimiz söylememiz ki Amerika Birleşik nizam nefesinde şu Thomas Paine'in sözleri oluşturuyoruz. İnşallah bugün kendi kırklarımızla bizim şartlarımızla olacak istikrarlıkla bir doktor ve önemli. Bunun her vakit bu ağaçın dengesinde çünkü bu ağaçla süreç gerek, bu ağaçla süreç gerek. Bugün bazı sırf şartlık ustanlıklar muhtelif ülkelerde, muhtelif memleketlerde her biri öz başına devlet olan ülkeler. Kimimiz ülkemiz ediyoruz, kimimiz Rab ediyoruz, kimimiz Tanrı ediyoruz, kimimiz otonom rayon ediyoruz. Ama şunu görüyoruz, biz her şeyden evvel şartlık ustanlık olmamız gerekir. Şartlık ustanlık olmazsa şartlık ustanlık olmaz. Uygun gelince, uzak gelince, hızlı gelince, tarafsızlar gelince bu vatandaş ülkemiz. Bu dünya siyasetinde şartlık ustanlıkta her devletin bir iddiası, bir görüşü, bir programı, bir projesi, bir projesi var. Türkiye, İstanbul'dan kelgan, Emzig'imiz Estra olmakta olan Türkistan Vakfı Mağara Reisi Doktor Sultan Mahmut Kaşderen'e söz bekliyoruz. Esselamu Aleyküm. Benim derdim şu, yani benim çok dostum, yani biz bu zamanın şundan devlet kuruluş, gençler hükümet kuruluş, hatta tarihi bir ihtiyacı. Başında hükümet kurumu, Amerika ile bugün süper güç ve devletin merkezinde hükümet kurumu, ayak kesler, mevcutlu yaşam faaliyetleri kararıysa bu Şerif Türkistan halkı gücük birliği. Gücük birliğine kurulu Şerif Türkistan halkı cesaret güç birliği. Bizim hancıdaki mücadelemizin önemli kuvvetleri. Teknik kuvvetleri. Bunun için yani böyle bir teşekkür olan zamanda ben bu teşekkürlere hani tutkasın, prefektalar, onun içeriye yaşlıklarsa, kapışanlar, olmasa asla çiftliklerle işlerle tutlarmış. Bunun için Sırtınlaştığı yerlerden, hemşehrilerden, görüştük, insan başlarından, kendi çıksa da öyle kızım konuştuk. Kendi anlık, vermez, anladık. Bunlar fikirlerde topluluk güzel konuştuk. Benim ellerim üstüne diğerine konuşuyor. Biz bir de telefonunu söyleyeydi.
kuruşun az mırakları ararken onu getiriyor. Sürgündeki hükümeti kuruş hakkında beni sormaktan faaliyetimizin başlangıçtan tartip sizlerden kaç sefer bulan bu işin içindeki medet verip kilovatlar dava arkadaşımız Orhan Keten'i vermek istiyoruz. Değerli dava arkadaşlarımız, sayın misafirlerimiz, geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben de olduk sanatı değilim ama küçüklükten beri aklım Türkiye'de Türkistan aşkı içimizde. Dünyanın en büyük süper devleti. Kafkas dağlarından, Hazar Denizi'nden, Çin Seddi'ne Sibirya çöllerinden, bozkırlarından, Hindukuş ve Karakum dağlarından uzanan muazzam bir ülke. Böyle bir ülke eğer bugün yeryüzünde müstakil olsaydı, dünyanın kalbi olurdu ve merkezi olurdu. Çünkü Allah'ın verdiği bütün sebepler Bu yurtumuzdaki hürriyet ve istiklal ifade büyük davasının içinde bütün hayatını takdim ediyor. Muhterem Sıdık Ruze, hakkımızda söz bekliyor. Muhterem Efendiler ve Amerika'ya gelip 10 yıl oldu. 10 yıldan beri bir siyasi teşkilat kurmak katılışlarımız. En başta kardeşlerle siyasi sektörün dolanımız. Ben Amerika'da asaslığı Amnesty International onun bir kişilik hukuk teşkilatı. Onun iki Human Rights Watch kişilik hukuk güzel halkara kişilik hukuk teşkilatı. Moşularla temsilciler kuruluşlarla 10 yıllık hayat düşünüyorum. Bugün emniyetten de Oklahoma'da geldim Washington 3 yıldır. Ve Oklahoma işlerinde 10 yıl yaşadık, 1 yaşadık ben Washington. Göçüştürüşten birle yana bir meseleye güç geldi. Mesela bizim Enver Yusuf Efendi ülkemiz hükümet kuruluşunda yerleşti. O yana meseleye güç geldi mi şu an işkilenmek onu oldu. Çünkü vakti yetip geldi. Vakit bizim ülkemizde emas. Yetikler dediğimiz vakit holding dediğimiz istikbal vakti diye bu takdirinin ilgili gelirse. Bugün hükümet kurumuz vakti, bugün hükümet kurmayımız vakti emasken diye bu benden akmayı. Vakit takdirinin Allah'ın ilgili gelirse. Eğer sende gayret olsa, şicaret olsa, cüret olsa, hayır vakti kılsan buluyor. Çünkü vakti sana Allah çektirmeyin. Bugün bu icraatımızla, tüm icraatımızla Türkiye'den Zirvek, Gayretullah Efendim, onun dinken ayrılan Kullay Efendim, Sultan Mahmut Efendim gelip katlaştığı ben bunları kızgın tebrikleyim. Dünyanın Efendim, Özbekistan'dan Sultan Mahmut Efendim, onun dinken bizden hem Amerika Turvat'tan, hem Türkiye'ye dönüp gelivatan ve bugün yanıdan konuşman Orhan Efendi, hani hanime Hanife Hanım'la gelip katlaştı. Hadi gelirsen terlikimi sen bulursan. Yakında alır bana bu bundan geçip Sultan Mahmut Efendi, Zirvek Efendi'nin rahiyat doğru bizim hazır devlet işimiz hükümet olur. Bu aciz bopalan, bu adem az bopalan durumunu paylaşmayınız bu konusuyla birlikte. Bir adem demişine kalalaydı, tarih demiş, tarih nihatı görüştürekti. Biz buna da endişe kılmayız. Amerika'da küçük bir yol demiş gibi katmaş gibi diyenler bize hıyalımızı bitirmişsin efendim.
Türk dese kelip katnaşsın. Men Kazak dese kelip katnaşsın. Men Müslüman dese kelip men katnaşsın. Men berde iskestim. Elbette sizler. Hazır bizim dava arkadaşımız. Bulup mu bu şu bu Şarkistan düşmelerle birlikte heyet erzallıkta promokan dava arkadaşımız ayrılmak buradayım. Bu haftaki gelişi. Beyler, çok iyi Kazakça, yani çok iyi. Bunu da bilmiyorum. Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm. Böyle bir haberi duydum. Çok büyük bir heyecanla buraya geldik. Her şeyden önce Yüce Rabbime çok şükürdüm. Bugünleri gösterdik. İnşallah yarın ülkemizin kurulmasında da bulunacağız. Ve bu çalışmaların başlamasından dolayı Sayın Önder Bey'e gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Gerçi söylenecek çok şey var. Fakat özetle Sayın Valimiz Kızıl Bey her şeyi açıkladı, güzel ifade etti. Çok sevmiştiniz. Bilemiyorum, diyecek bir şey yok. Gururluyuz. İnşallah 13 Nisan'la başladı ama eminim Enver Bey'in dediği gibi bir gün bu kar topu çiğ olacak. Çiğ olacak ve vatanımız kurtulacak. İnşallah bu bayrağın altından hepimiz toplanacağız. Saygılar. Gönlüm Şarkı Türkistan, yani Avustralya Şarkı Türkistan Teşkilatı'nın vekili ve bu teşkilatın 5. proteinin eğer reisi dünya rahmet kardeşimizle söz bekliyoruz. Selamünaleyküm. Hepiniz Sayın Amerika'da ne kadar düşman geldi. Sayın Amerika'da, yani Amerika için ne kadar tehdit geldi. Bütün Amerika tarafından. Amerika hükümetiyle. Şunda bütün dünya cemaatçilikle yani bildirilattan ve mütehemel köprek bildirişler, gayret kılavattan China ilahiyinki yani DJ Müguvar'ın teşkilatınınki vekili Bill Wilson efendinin sözlüklerinin bu adam Shalom. That is all I know of your language, so please bear with me. Şimdi sınavlardan lisanlardan düzelen şu olduğu adınca şu cümle benim bilemini getirdi verdi.
Sheila Riley. Sheila Riley. Hanım Bosa Müşahidiye'ne. Australia, Ireland. She is she is a regional manager of Helms Briscoe. She is an entrepreneur. She's a self-made woman, as we like to say. She's also very active in politics in Spotsylvania County, which is where we both live. I can attest her active as person. That's okay. Okay, go ahead, Trent. Yeah, okay, she is the regional manager for Helms Briscoe. Sheila. Yes, Sheila Riley. She's a regional manager for Helms Briscoe. Şirkette Helms Briscoe'da edilen kampanya şirketi var. Yani fakat Amerika'daki yani siyasi kastırıldıran kampanyada falan. Şunun ihlası da. She's Anche quella voi per un şirket bu yüzden ilgili bir kuruluş ise. Good afternoon. Thank you all so very much for coming. My name is TJ McGuire, President and Co-founder of Law. Şurayı kemal odnem proposo. Benim ismim TJ McGuire. İslamiyet bizim teşkilatımızın tarafında. Ve I started the organization to spread the word about how the Chinese Communist Party uses its own people
harasses its neighbors, threatens America's interests around the world, and how it treats those natives of occupied territories, such as Tibet and East Turkestan. Degenden başka bu da sen 11 sentabr vakasidagi keyin bunun bu yolg'onchiligi, kazzobligi masalan bu osmon tilak ko'tarilib ketmoqda. Bundan ham xabarimiz bor. Well, that time is over. East Turkestan has found its voice today. Today, East Turkestan is back. Xitoyning yolg'onchiligi, Xitoyning Qirg'izistonning yolg'onchiligi demak bu tugadi. Endi dunyo jamoatchiligini hech bir zaman aldanmaydi. Chunki biz yani Sharq Turkiston xalqi bu yerda Sharq Turkiston hukumatini kurdu. So without further ado, and I don't think you need to translate this part, but everybody knows who you are. It is my pleasure to introduce to those who don't know him already, a man who, since he has escaped from East Turkestan, from the occupied East Turkestan, has done everything he could to bring freedom to his people. He is the, as both head of the East Turkestan National Freedom Center and now as the duly elected Prime Minister of the East Turkestan government in exile. It is my privilege and honor to introduce to you the Right Honorable Anwar Youssef Durrani. My dear fellow East Turkestanis, friends, brothers and sisters around the world. Today is Tuesday, 14th of September 2004, and today is the date what the people of East Turkestan have been yearning for towards the national liberation of our occupied homeland. As the founder and the newly elected Prime Minister of our government in exile, I would like to announce the formation of the government in exile of the Republic of East Turkestan at this historical place, the Congress Building in Washington, D.C., the capital city of the United States of America. May God give us strength and wisdom to continue to fight in order to overthrow the Chinese authority in our homeland, under the leadership of the newly established government in exile of the Republic of East Turkestan. We turn to the United States as the most important of those nations. The people of Eastern Turkestan turn to the United States as so many others seeking freedom and self-determination have done over the years. We seek that the United States raise its voice on behalf of millions of Eastern Turkestanis whose voice are silenced. We ask that you make clear to Beijing that human rights, including the human rights of Eastern Turkestanis, matters to the United States. We ask that the United States press the United Nations to investigate just cause of the Eastern Turkestani people, working directly with their true representatives, the Eastern Turkestani government in exile, not the puppets appointed by Beijing. We ask the United States to continue its pressure that China truly end its nuclear test and end its use of our region as a dumping ground for nuclear waste. We ask that United States seek the right to visit the prisons and the labor camps scattered throughout my homeland or our homeland. The United States already has laws preventing the import of goods
made by prison labor. Much of that labor is to be found in our homeland, East Turkestan. The Eastern Turkestani people ask to control their own fate. We seek to join the international community of nations in openness and peace. We seek to share our abundant natural resource with the people of the world. They must not be seen as the private preserve of Beijing. We turn to the United States of America as the leader of liberty, justice, and wisdom, hoping that the United States of America will recognize the just cause of freedom and independence of millions of Eastern Turkestanis. We turn to the United States of America and the free world for compassion and the leadership to put an end to the misery of so many innocent people. Many Americans do not know East Turkestan, but millions of Eastern Turkestanis know and love America. We hope you will accept our hand of friendship and help us achieve the freedom to enjoy life, liberty, and the pursuit of happiness, the very things Communist China continues to deny to the people of occupied Eastern Turkestan. Thank you. Oh, thank you so very much. This presentation is for you, DJ Magor, and for your organization, China Ilabi, from East Turkestan Immigrants Association, the most influential and oldest and hardworking organization against the communist occupation of the Republic of Eastern Turkestan. And Mr. Kızılbek is the Vice President of this organization. Mr. Aydoğan Kobalay is the member of this organization. That organization has 1,200 members in Turkey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Vatansizlikdan iborat asoratlik dardimizga darmon bo'lishni orzu qilgan holda bugun bu yerda bizlar bilan birga jam bo'lgan milliy ozodlik sepidagi suyumlik befandilar, xonim-efendilar, qarindoshlar, bolalar, do'stlar va jumladan ozodlik tashna bo'lgan dunyoning har qaysi joylarida yashovchi aziz muhtaram vatandoshlar. Men Anvar Yusuf Turani mustaqillikdan iborat milliy ozodlik davoyimizning hijriyatdagi ehtiyojini nazarga olgan asosda yaqindan beri har turli ichki va tashqi to'salg'iliqlarni bosib o'tish natijasida yo'qlikdan barpo qilinib, bugun bu yerda dunyoga e'lon qilinish oldida turgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati surgun hukumatining bayroqdori ve onun yeniden saylangan baş ministeri, yani başbakanı buluş bütün bilen bu sorungu toplangan hemminlarını ve cümleden her xil sebepler tüpeyleden bu meydanda bizler bilen birli bulup bu tarihi ehmiyetlik anlarını ortaklaşış imkanı bulmagan barlık yurttaşlar ve dostlarımızını yurtimiz Sharqiy Turkistonning bosqinchi Xitoy hukmronligiga qarshi ozodlik yo'lida buyuk sevgi va muhabbat bilan salomlayman. Aziz yurtdoshlarim, zodicha uzoq tariximizga emas,
yaqinqi 2000 yillik tarixiy kechmishimizga qaraydigan bo'lsak, eng oxirgi 2 asrdan ko'proq tarixiy asoratlik davrlarni hisobga olmaganda, biz Sharq Turkiston xalqi asosiy jihatdan asrlardan beri hur va mustaqil yashab kelmoqda bo'lgan qahramon ajdodlarning avlodlari bo'lib, bugungi zamonlarda tarix charqining ta'tir cho'kilishi bilan asrlardan beri qulluqdan hech beshini ko'tara olmagan Xitoylarning qulluq zanjiriga bog'lanib, o'z ixtiyorimizga qarshi holda Xitoydan iborat bu Allohning dushmani zolim qavm tarafidan idora qilinayotganga saq 92 yil bo'ldi. Bu o'tib ketgan 92 yillik asoratlik davrining 1933 va 1944 yillari vujudga kelib, har xil sabablar tufaylidan uzoq yashay olmasdan bir qancha yil ichida halok bo'lgan qisqa muddatlik mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyet davridan boshqa 1912 yili Manchu imperiyasining cho'kishi bilan Xitoylarning eng oxirgi 2000 yillik qulluq tarixida birinchi qatim vujudga kelgan Junha Mingodan iborat Xitoy Xalq Cumhuriyeti hukmronligi zamonidan boshlab 1949 yili Mao Zedong rahbarligida qurilgan Kommunist Xitoy Xalq Cumhuriyeti zamoniga qadar bo'lgan 30 yil va uningdan keyingi ta hozirgacha bo'lgan Kommunist Xitoy istilosi ostidagi 55 yilni qo'shgan vaqtida jami 85 yil Sharqi Turkiston xalqining Yangzingshin, Jinshurin, Shingshisey, Gomindang va Gongchangdangdan iborat har xil shakldagi Xitoy hukmronligining bo'yinturug'i ostida yashashga mahkum bo'lgan qulluq davri bo'lib, xalqimiz bu bir-biridan faqatla shakli jihatdan farqlanib, mohiyat jihati bo'lsa, yolg'onchilikda, vahshiylikda, shumlikda va zolimlikda bir-biridan qilishmaydigan Xitoy istilosi ostidagi har qaysi tarixiy shum davrlarda o'zlarining butun mol-mulki va insoniy huquqlaridan tamoman mahrum bo'lgan holda har turli bulang-talang va qirg'inchiliklardan xoli bo'la olmasdan har zaman alam hasrat ichida yaşamlarını sürdürüp gelmekte. Aziz soydaşlarım, bu baskınçı Xitaylarning o'zligi qo'yib olgan ismlarining, rengi yoki niqoblarining nima bo'lishidan qat'iy nazar, bularning hammasining yurtimizni ishg'ol qilishidagi asosli maqsadi biz Sharq Turkiston xalqini o'z tuproqlarimizda har xil yo'llar bilan yiltizimizdan tamoman qurtib tashlash orqali tarix sahnasidan yo'qotib, Sharq Turkistondan iborat yer yuzining jannati bepoyon zaminimizni mangulik o'zining igdorchiligiga o'tkazib berishdan boshqa narsa emasdir. Xitoylar o'zlarining bu shum niyatiga yetish uchun o'zlarining tarixdan beri xalqimizga qarshi qo'llanib kelmoqda bo'lgan o'z zaminimizda o'z yeg'imiz bilan o'z go'shimizni qo'yish siyosati orqali Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Mong'ol va tojiklardan tashkil topgan turkiy va boshqa yerlik xalqlarni bir-birimizga dushman qilib, parchalab idora qilib kelmoqda. Shuning bilan birga yana Xitoydan iborat bu zolimlar taqdimmi vashiylashgan holda o'zlarining biz Sharq Turkiston xalqiga qarshi ko'zlagan bu shum niyatiga texmi tezroq yetish uchun Sharq Turkistondan iborat yurtimizning ajdodlarimizdan qolgan tarixiy ismining xalqimiz tarafidan qo'llanishini tamoman man'iy qilib cheklab, uning o'rniga Xinjiangdan iborat xalqimizga yot, lekin o'zlari uchun yangi makon yoki yangi chegara ma'nosidagi Xitoycha ismni xalqimizning orzusiga qarshi holda vatanimizning rasmiy ismi sifatida qo'llanishga majburlash.
xalqimiz ichidagi vatan va millatparvar dahi va danahi ustozlar, olim va ulamolar, ilm va ma'rifatparvar zotlar, ziyolilar, mol-mulk sohibi va tijoratchi boylar va hatto zo'r tepilganda o'zlari uchun tahdid deb qaralgan har qaysi sohadagi beguna mazlum xalqimiz ustida umumiyuzlik xohlagancha etish, chepish, bulang-talang qilish, turma zindonlarga tashlab azoblash va surgun qilish qatorliq haddidan oshgan qirg'inchilik harakatlarini elib berish. Vatanimiz Sharqi Turkistonning har xil shakldagi yer osti va yer usti tabiiy boyliklarini bulang-talang qilib, xalqimizni och va yalang'och qoldirish va ayni zamanda kommunist Xitoy ishg'olidan keyin tuproqlarimizda uzluksiz holda har turli kimiyvilik, atom sinoqlari elib berish orqali vatanimizning muhitini bulg'ab zaharlash va uning ustiga xalqimizning orzu tilaklariga muxolif holda tug'ut cheklash siyosati yurgizib, Sharqi Turkiston aholisining ko'payishini to'sish va ayni zamanda millionlarcha Xitoy ko'chmanlarini vatanimiz Sharqi Turkistonga har xil imtiyoz va bahona sabablar bilan yo'tkab, yurtimizning tabiiy demografik muhitini bulg'ash va bu insoniyatsizliklarni oz deb texnik vahshiylashgan holda xalqimizning til yoziqi, diniy e'tiqod va erkin so'zlashdan iborat temel insoniy huquqlarini dafsanda qilish va buning ustiga yana xalqimizning milliy va diniy an'anasiga aloqador har qanday tarixiy asar va madaniy meroslarini xohlagancha har xil bahona sabablar bilan to'plab xalqimizning va hatto butun dunyo jamoatchiligining ko'zi oldida ko'ydirib vayron qilish qatorliq haddidan oshgan zo'rliq siyosatlarini kundan kunga avjiga oldirib kelmoqda. Aziz millatim, haqsizlik oldida hech qanday sharoit ostida qat'iy bosh egmaslikdan iborat qahramon ajdodlarimizning milliy irodasiga vorislik qilgan holda yashaydigan xalqimizning ruhi har zaman har joyda mavjud bo'lib, yaqinqi zamonlarda orqa-orqadan qurilgan mustaqil jumhuriyatlarimizning uzun o'tmay halok bo'lishiga qaramay, xalqimizning hurriyat va istiqlol yo'lidagi mujodalasi yurtimiz Sharqi Turkiston kommunist Xitoylar tarafidan ishg'ol qilingandan keyin ham uzluksiz holda davomlashib keldi. Lekin minglarcha afsuski, xuddi o'zining undan avval yurtimizni ishg'ol qilib, xalqimiz ustidan hukmronlik surdirgan har xil davrlardagi har xil niqobliq ishg'oliyatchi ajdodlarga o'xshashla har xil shakldagi zo'rliq siyosatlarga tayangan Gongchandangdan iborat kommunist Xitoy hokimiyati har xil bahonai sabablar bilan haq yo'lida botilga qarshi uzluksiz holda yongan har bir uchqunni o'chirib, chiqqan har bir sadoni bo'g'ib, ujuqtirib, echirishga intilgan har bir umid g'unchisini o'ldirib keldi. Natijada millionlarcha xalqimiz har xil zulm va ishkenja ostida hayotlaridan ayrilib g'oyib bo'ldi. Millionlarcha xalqimiz butun mol-mulk va insoniy huquqlaridan ayrilgan holda och va yalang'ochlik dardida xonavayron bo'lib ketdi. Va bu zo'rliqlarga tayanolmagan millionlarcha mazlum xalqimiz chorasizlik ichida o'zlarining milliy va diniy g'ururiga muxolif holda o'zlarining turklik va musulmonlik
an'anaviy örf-odatlaridan asta-asta yiroqlab tark etgan holda o'zaro Xitoycha so'zlashadigan, Xitoycha yurishadigan, Xitoycha kiyinadigan, Xitoycha naqsha aytib usul o'ynaydigan, harom va halolni ayirmasdan Xitoycha yeb, Xitoycha ichib kekiradigan nachar xislatlar avjiga olmoqda bo'lib, bularning ichidagi ba'zi qarindoshlarimiz millat va din ayirmasdan kofir Xitoylar bilan o'linib, turmushliq bo'lish orqali Xitoylashib o'zlarining go'rini o'zlari ko'rmoqda. Bu xo'rliqlarga bardoshlik berolmagan millionlarcha xalqimiz sarsonlik ichida vatanni tark etib, dunyoning har qaysi joylarida hijratlik hayotlarini sürdürmekte bo'lib, ozodlik yo'lida yanada umidvorlik bilan o'lmay yashab kelmekte bo'lgan vatan ichi va sirtidagi millionlarcha Sharqi Turkiston xalqi uzluksiz holda chet ellarda yashayotgan muajir Sharqi Turkistonlik qarindoshlarimizning ichida bu chekkan ahu zarimizni hör dunyoga anlatadigan qarindoshlarimiz bormidi? Bo'libmi hijratdagi muajir yurtdoshlarimiz yashayotgan biror joyda bu zolim Xitoylarning qulluq zanjiridan qutulib, milliy mustaqilligimizni qo'lga keltirish yo'lida kurash qilayotgan biror organlarmi bormidi? Agar bundaq bir organ hozircha mavjud bo'lmagan bo'lsa, qachonmi shundaq bir xalqimizning ahu zahiri va orzu tilaklarini dunyoga anlata oladigan biror organ vujudga kelar deb intizorlik ichida ahu faryod chekmoqda bo'lib, mazlum xalqimizning bu tashnoligini qondirish uchun bugun biz bu maydonga jam bo'ldik, aziz qarindoshlar. Aziz vatandaşlarım ve milliy qondoshlarım, bugungi tarix seshanba, milodiy 2004-yili 9-ayning 14-kuni, ya'ni 29-Rajab, hijriy 1425-yili bo'lib, bugun Sharqi Turkiston xalqi o'zlarining qurtulush yo'lida büyük teşnalık içinde kütmekte bolgan bu arzu armanlarına yetti. Men bugün bu münasebet bilen Amerika Qo'shma Shtatlarının paytaxti Washington'daki Capitol Hill deb ataladigan Amerika hukumat qurultay binosida ozodlik teşna bolgan 35 milyon Sharqi Turkiston xalqi nomidan Sharqi Turkiston Cumhuriyeti surgundi hukumatining qurilganligini butun dunyo jamoatchiligi oldida buyuk iftixorlik ichida jakarlayman. Va shuning bilan birga sonimizning ozligi, moddiy imkoniyatlarimizning yetarsizligi va bo'libmi ichki ve tashqi düşmanlarimizning her türlü to'sqinliklarini büsüp o'tib, yurtimizning ozodlik yo'lida ko'rsatmoqda bo'lgan bu fidokorliklarimizga yarasha surgundagi bu Sharqi Turkiston hukumatimizni qurib, dunyoga e'lon qilishdan iborat bugungi bu tarixiy ahamiyatlik onlarni bizlarga muyassar aylagan Cenab-ı Allah'a cheksiz hamd sana aytaman. Aslida bundaq bir surgundagi hukumat bugun emas, vatanimiz Sharqi Turkiston Xitoylar tarafidan ishg'ol qilingan 92 yil avval va yoki keyingi zamonlarda bo'libmi uning Gomindan hukmronligi ostidagi Xitoy ishg'olidan qutulib, Gongchandangdan iborat Kommunist Xitoy hukmronligi tarafidan
ishg'ol qilingandan keyin yurtni tark etib hijrat qilgan muajiratdagi qarindoshlar tarafidan bundan 55 yil avval, garchi bugünkidek vatanimiz tuproqlaridan 10 minglarcha kilometr uzoqlikdagi Washingtonda qurilmasimi, xuddi Tibetliklarning surgundi hukumatidek o'z tuproqlaridan ancha uzoq bo'lmagan Sharqiy Turkistonning davosiga hissdoshlik qilg'ichi biror davlatning himoyasi ostida qurilishi zarur edi. Ammo minglarcha afsuski, bundaq bir hukumatni qurish har xil sabablar tufaylidan ta bugungacha bu qarindoshlarimizga nisb bo'lmagan. Ey vatandoshlar, bu yerdagi eng achinarli hodisa bundaq bir surgundik hukumatning yillar avval o'z vaqtida qurilmay kechikib qolganligidir emas. Bu yerdagi masalaning hammadan ajablanarli yeri ichimizdagi o'zlarini ajoyib etishgan vatanparvar, dana siyosiyon deb hisoblagan har dunyodagi qarindoshlarimizning umumiy Xitoy istilosidan boshlab hisoblaganda, garchi o'zining qurilish zamonidan har xil sabablar tufaylidan 85 yildan ko'proq kechikib ketgan bo'lsa-mu, lekin bundaq hijratdagi yurtimizning ozodlik yo'lida chuqur qurilishi zarur bo'lgan bir surgundik hukumatning bir kun bo'lsa-mu tezroq qurilishiga hissdoshlik qilgan holda bizlarga qatilib mazkur hukumatning muvaffaqiyatli qurilishi uchun imkoniyatlarining yetishicha tirishchanlik ko'rsatishning o'rniga tam buning aksincha texi bundaq bir surgundik hukumatni qurishning vaqti payt yetib kelmadi. Va yoki uning vaqti payt yetib keldi degan taqdirda ham bizning bundaq bir hukumatni qurib, uning huddisidan chiqadiganға aql parastimiz, siyosiy salohiyatimiz, moddiy va ma'naviy imkoniyatlarimiz yetishmaydi. Shundaqdimi? Yana bizlarning bundaq bir zamoni pishib yetilmagan organning vujudga kelishiga qarshi qilmoqda bo'lgan ogohlantirishlarımıza qaramay, Anvar Yusuf Turanidek bir qism osonlik aqlidan ozgan bo'lguncha jahil insonlarning tashabbuskorligida bundaq bir surgundik hukumat yaqinda qurilib o'tirg'i chiqsa, biz bundaq hukumatni toki Amerika boshlig'idagi boshqa davlatlar rasmiy qo'llab e'tirof qilmaguncha qat'iy tunimaymiz deganga o'xshash abdallarcha quruq bahona sabablarni ko'rsatib o'zlarini bizlardan uzoq tutishlari va hatto buni azdab o'zlarining bu haqda bu xil mantiqsiz iddialarga asosan shakllangan ko'z qarashlarini rost chiqarib haqqoniylashtirish uchun o'zlarining ichidagi bu konuda o'xshash mantiqiga sahib hamtovoqlari bilan birlikda bundaq bir hukumatning qurilishiga insonning aqli almas har xil suiqasdlik yo'llar bilan dushmanimiz Xitoydinmi bekrak to'sqinlik qilib bizlarga uzluksiz holda qarshi chiqib kelishi bo'lib, bizlarning ularga bir qancha ay ichida mazkur hukumatni birlikda qurish haqida qayt qilgan chaqiriqlarimizni uzluksiz rad qilgan holda bugun oramizda mavjud bo'lmagan, yuqorida izhor qilingan nachar xislatli qarindoshlarimizning ma'tu qiliqlari bugungi bu so'rindagi mazkur surgundi hukumatning qurilib e'lon qilinish jarayonida yuz bermoqda bo'lgan eng achinarli hodisalarning tipik misolidir. Aziz muhtaram yurtdoshlarim, shuni obdan bilishimiz lozimki, bizning da'voyimiz yana hargizmi ichimizdagi bir qism o'zlarining moddiy manfaatlarini nazarga olgan asosda istiqloldan iborat bir butun da'voyimizni g'arb dunyosida parchalab arzimas pul setayotgan xoin munofiqlar targ'ib qilayotgandek mustaqillikni qat'iy tilga olmaslik sharti ostida elib bormoqda bo'lgan
inson haqlari va demokratiyani tashabbus qiladigan Xitoy beqindichiligi ostidagi muxtoriyat da'vosi bo'lmasdan Xitoylar tarafidan zo'rlik bilan ishg'ol qilingan 2 million kvadrat kilometrlik tuproq da'vosi bo'lib, boshqalardek oliy muxtoriyat emas, hatto vatanning mustaqilligini tashabbus qilg'uchi har qanday tashkilot ham bu buyuk da'voning huddasidan chiqolmaydi. Shuning uchun bugun biz bu muqaddas da'voyimizning ehtiyojini nazarga olgan holda bundan avval yurt ichida qurilgan va bundan keyin yaqin kelajakda cho'qim qurilg'isi mustaqil Sharqiy Turkistonning hijratdagi birdan-bir vakili bo'lish sifatida surgundagi hukumatimizni qurib dunyoga e'lon qildik. Hukumatimiz kishilik huquq, demokratiya va erkinlikni ichki tashqi siyosatlarning asosi qilgan Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washington shahrida kommunist Xitoy istilosidan keyin chet ellarda Sharqiy Turkistonning ozodligi uchun izchil kurash qilib kelayotgan asosli tashkilotlarning rahbar va vakillarining o'rtaq orzusi bilan qurilib e'lon qilindi. Men bu munosabat bilan bu yerda shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, garchi o'zining qurilish zamonidan uzun muddat kechikkan bo'lsa-mu, lekin biz avlodlar tarafidan bu tarixiy zamon va makonda qurilib e'lon qilinishga nasib bo'lgan bugungi bu kun hijratdagi Sharqiy Turkistonliklarning o'zlarining milliy mustaqilligini asliga keltirishdan iborat parlaq istiqbolini ko'zlagan holda o'zlarining muhojiratdagi hayotida surgundagi hukumatini qurib chiqib dunyoga jakarlagan tarixiy ahamiyatli bir ulug' kun bo'lib, mazkur surgundagi hukumatning qurilishi Sharqiy Turkiston xalqining istiqloldan iborat birdan-bir orzusiga tayangan holda zamonning taqozosi va Allohning qonuniyatlariga tamoman uyg'un shaklda maydonga kelgan bir ulug' haqqoniy kurashning hijratdagi aniq namoyandasidir. Ey vatandoshlar va milliy qondoshlar, men bugun bu tarixiy ahamiyatli so'rinda so'zimni tamomlashdan avval shu muhim nuqtani xalqimning samiga silib qo'ymoqchimanki, u bo'lsa-mu, garchi bugun bu maydonga jam bo'lgan bir to'p kishilarning sonimiz bek oz va moddiy imkonlarimiz bek ojiz bo'lsa-mu, lekin ozodlik tashna bo'lgan millionlarcha xalqimizning milliy mustaqillikdan iborat milliy irodasiga vakillik qilgan holda bugungi kunlarda ishg'ol ostidagi tuproqlarimizda qurib dunyoga e'lon qilish imkoni bo'lmagan mustaqil jumhuriyatimizning hijratdagi namoyandasi sifatida surgundagi Sharqiy Turkiston hukumatimizni qurib dunyoga e'lon qilgan ulug'vor ruhga ega bir jangovar qo'shin bo'lish sifatimiz bilan shuningga ishonchimiz komilki, garchi ichimizdagi bizga qarshi siyosiy raqiblarimiz bizni kichik tushirib yo'qotmoqchi bo'layotgan bo'lsa-mu, lekin bosqinchi Xitoyning nazarida o'zining xalqimiz ustidagi hukmronligini og'dirib tashlashni orzu qilgan asosda yurt ichi va teshida ta hozirgacha maydonga kelgan har qanday tashkilot yoki organlarga solishtirganda eng ko'rkam va eng qo'rqinchli bir kuch bo'lib ko'rinib, dushman Xitoy va uning hamtovoqlarini titritib ra'siz qilayotganligimizdan hech shubhamiz yo'qdir. Shunglashqa bizlarga qarshi har turli yomon oqibatlarning yuz berish ehtimolini nazarga olgan asosda yangidan dunyoga kelgan hukumatimizni qo'g'dash yo'lida hammamizning har turli ichki va tashqi buzg'unchiliklarga qarshi sagak turishimizni so'rayman. Qisqasi, hukumatimiz 1933 va 1944-yillari yurtimizning Qashqar va G'ulj viloyatlarida ulug' rahbar Sobit Daminlam
va Elixon törelərinin başlamçılığında qurulub, dunyoga e'lon qilingan 2 qatimliq mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetlərinin hör dünyadagi birdan-bir namoyandasi sifatida qurilgan xalqimizning milliy ozodlik yo'lidagi eng oliy organ bo'lib, hech qanday bir shaxs yoki bir tashkilotning shaxsiy manfaatini chiqish qilgan holda qurilgan organ emasdir. Hükümetimiz bütün Şarkı Türkiston xalqining milliy mustaqillikdan iborat jonajon manfaatini ko'zlagan holda qurilgan avam xalqning ig'dorchiligi ostidagi organ bo'lib, mazkur hukumatning qurg'ichi bosh ministri bo'lish sifatim bilan hammanglarni bugun dunyoga kelgan muborak hukumatimizni obdan asrab sahib chiqib, uning yaqin kelajakda runaq tepib ko'zlagan manzilga yetishida bir kishilik hassa qo'shiq chaqiradi. Janobi Alloh vatanning sirtida tarixda birinchi qatim surgunda qurilgan mazkur hukumatimizning surgunda degan nomining eng qisqa muddat ichida amaldan qoldirilib, o'z tuproqlarimizda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati deb ataladigan bir haqiqiy davlatning hukumatining qurilishiga vosita bo'lishini muyassar ayligay. Amin. Ya Rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sheila Riley. Sheila Riley. Xanım bo'lsa o'shadagi yana. Australia, Ireland. Australia and Ireland. Australia. And without further ado, let me, she can probably say more about herself. Yeah, we did. And Sheila Riley. Şu DJ bilan o'xshash support qilib boshqa kompaniyasi va boshqa shirkat, ya'ni farklı organizatsiya va narsa bularniki. Faqat maqsadi, ya'ni Amerika xalqiga ta'sir qilish orqali Amerika jamoat fikr to'plab turib, Amerika hukumatining siyosatini o'zgartirish. Masalan, yordam qilish ya'ni. Spoke with Anwar, it's been a week or two ago. Bir şirkette Anwar bilan yoldan gaplashdik. He was a bit surprised to find an American woman who knew as much as I did about your country. Bir-birimizga nima surprise. Sürpriz. Hayran qoldik bir-birimizni, ya'ni tushunishganimizga, Anwar meni tushunganiga, ya'ni mening Anwar tushunganimga yani bir-birimizni qo'llab desteklaydiganligimizdan, ya'ni you surprised or you didn't surprise? You were surprised. You were surprised. You were surprised. Okay. Meni sizlarni qo'llaydiganligimni anglab, qo'llaydiganligimni anglab, Anwar bek meni ta'sirlandi. Hayron qoldi Anwar. Masalan, men tek bir amerikalikni, ya'ni ajoyib qo'llaydiganligimni anglab. I guess I was born in 1965 and the youngest of a family of 8. Nima? Men 1965-yilda tug'ilgan. Yani 8 balının en kichikiydi. En kichik men. My earliest memories are my older brothers and my father arguing over the Vietnam War. Benim yani en kichikimda, yani aklımda qolgani mening dadam bilan cho'ng akam Vietnam urushida qatnashgan. G'azilar. My father trying to explain why we had to go do something that didn't involve us. Benim dadam her zaman aytdi, yani şu dada bizga aytdi. Biz nimaga Vietnam bo'lyapti? Masalan, nimaga Vietnamga nima deb urush qilishni biladi. Sizlar munosabatingiz nima edi? My father was in China in 1945 to 1947. Benim dadam 1945-yili ve 47-yilda nima deydi? China'da, Çin deydi. He saw brutality in the Japanese and Chinese people. Erkeklerini köyge şu an zamanda. So just a few years later, when he saw the brutality of the Chinese people against their own and their neighbors, I think it hit him harder. Having seen they had just been the victim. Demek dadam
45-yillar 47-yillar masalan Xitoy deydi, Yapon besib elib, yana Xitoy qilgan 40-yilni ko'rib, yani ko'p ejirayotgan bir paytda 2-3 yildan keyin bu Xitoy boshqalardan yani zarbiyayotgan, boshqalardan izlagan bir Xitoy bo'lib, o'zining qo'shni mamlakatlarga qilgan bu zulmni anglab, texnidan mejilib ketdi. During that time period, we Şunu itibaren the Achille Lauro, the gasoline shortage, odd and even days. Achille Lauro, the American, the Jewish American that was killed, began hearing words like terrorist, Islamic fundamentalist. These words that were, from the very beginning, put together. Şu vakti da Achille Lauro is the name of ship. The Achille Lauro was the name of the ship for the American, Jewish American that was in the wheelchair was killed. No, he was thrown overboard and killed. That was 1985, I think that was the previous year. Palestin'de. Şu vakti da demek bundan 10-15 yıl evvel yani bo'lgandaydi. Terroristik hareketleri birinchi qatim Amerika to'g'rilib paydo bo'lishi boshlangan vaqtlar edi. It was early 85-yilda shu vaqtda resmiy terroristlik hareketlerini ko'rishga boshlaganmiz. But so from my earliest memories on through, every time we heard the word Islam in this country, they put the word terrorist with it. Demek şu 85-yildan keyin deynen şu vaqt paydo bo'lgan 1985-yilda bu bombalaydigan yana ishlar. Shu vaqtdan shundan e'tiboran bu Amerikada yani musulmon desalar musulmon degandikanlar yana bir bombachi, terrorist degan bir narsa aqlimizga keladigan bo'ldi. Bir narsa shakllanadi. They were always put together. And so in college, I decided that I wanted to learn more, and I studied. I took a semester I studied the Quran. Ben başka şunlara oyladan beri anlamam dertmedim. Ben University College'de okuduğum vaxtımda, okulucu zamanlarımda college'de. O zaman da ben tatbiklerini araştırdım. Mesela Kur'an'ı okup çıktım. And as a devout Roman Catholic, I found it to be a beautiful religion. And it didn't match what I was hearing in the news. You were Catholic? Yes. Okay, ben Catholic mesela. Oğlanın bilen, you mean that many things similar? No, just that they're both. Oh, ben Catholic ama kara baksan. Naydi yani İslam dini daha ne kadar büyük bir yani hikmet olan, güzellik olan güzellikini, bir din hikayelikini yani bilip geldim. And I know how much my religion is reported incorrectly in attacks that are put on my religion every day. And yes, the media belong together. Also likes to attack my church. Benim dinim de aynı şekilde saldırıya uğruyor. Hani Katoliklik de aynı şekilde Müslümanlık gibi saldırıya uğruyor her zaman. Zaten Müslümanlar emez mesela bizim dinimiz mesela Katolik diyedir. Bu Katolik dinimi başkalar tarafından yani neyse ucum uçlaşka başladı. But in the meantime, I was first began to vote, and after many years being told that America was bad, that we were a bad country, after Vietnam, we were always told America was bad. People were embarrassed to be American. After Vietnam, after everything, the Iranian hostages, and then in came a man, Ronald Reagan. Demek bu terörist hakkındaki bizim göz kararlarımız da şekillendi. Enindeki bu Vietnam boşluğundan keyin, kutu Amerika nimesi, halkı yani Amerika hükümeti hem yani biz cinayetçilik olarak yani başkaları tarafından yani biz cinayetçi olarak yüzümüzü gördük. Nimiş ki Vietnam'a bağlı, nimiş ki adamın terdiği gibi bir kıyafet. Şuna doğru oldu. Bir yüzümüzden numus kılamaz. Vietnam boşluğundan keyin. Yerden falan hemen getirip So I wanted to, in came Ronald Reagan, and he said we weren't bad, and he called evil. Enindeki Ronald Reagan oturup çıktı. Ronald Reagan etti ki yani President Ronald Reagan, onda oylamağına. Biz onda yaman
xalq emas. Biz yomon xalq emas. Deb xalqimizga tasavvurlarga keldi. So that's where I think I first, in college, then began to study the Quran and began to think for myself and realized the dangers. Once Ronald Reagan, with the collapse of the Soviet Empire, I think had his health held up. He certainly was not an end of the fight. The fight wasn't with Russia, it was with communism. Mesela bu nimenin kim? Amerika'nın kim? Rekabeti, o Ruslarını besiyetiş emezdi. Ruslarına karşı emez. Komünist yoktucuydu. I get to travel in my job, working in the hospitality industry. I've been throughout the Middle East, Europe, Asia. Benim vizemle kim? Yani bu kılavatkan. Kız bu. Wives are wives. Bu vizem mecemle ne gibi? Bu kılavatkan kesbimge asasen ben dünyanın ki bir kançı devletleri, memleketleri belirtmezsem ben. Gördüm, öz güzel bir seyahat kıldım, ziyaret kıldım. Wives are wives, mothers are mothers, wherever you live. Nereden dayağı varsa, ayak işte ayarlı var, anılar var hem de dünyanın hem biri anılar var, ayak işlerden buldan. Felt a strong responsibility with the gifts that I got by no work of my own. That I was born as a woman in this time, in this country. I didn't earn that. Ben şunu bir türlü tesirlendim ki, demek ben bu memlekette yaşadım. Benim bu yaşavatkan, men ilgi olan bu şaraitler, men vücut kıyıgen emez. Men buna ilgis emez. Bu şaraitler men yaratkan emez. So the same things that I want for my children, moms everywhere want for their children. And how can I tuck my kids in at night and know they're safe, which so many children in the world aren't safe through no fault of their own. Demek, yani ben üzerine bağlarım, üzerine evlatlarımla ne mi değişim gerekli. Ben sırt gördüm, ben seyahat edeyim, ziyaret kıygan, yani üzem bağlan, devletler, memleket
Kelgine dostlar, qarindoshlarım, tutqun qo'limni vatandoshlarım, behuda bo'lmas to'kilgan qonlar, vatan uchun oqqan yoshlarim. Qanida tursa dardlashar qilich, ko'krak qapisim yuragimga pich. Er bo'lsang erdek yashag'in har an, tiktur o'limga ikkilanma hech. Taqdirni inson yaratar o'zi, yaxshi yomonni anqarsa ko'zi. Baxting Allohda bo'lsa sajda qil, dushmanda bo'lsa tortib ol uni. Milliy ozodlik sifidagi ulug' ustoz Mamtil Apandi Tövfiq asarlaridan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Vatansizlikdan iborat asoratlik dardimizga darmon bo'lishni orzu qilgan holda, bugun bu yerda bizlar bilan birga jam bo'lgan milliy ozodlik sifidagi suyumli yurtdoshlar, bolalar, do'stlar va jumladan ozodlikqa tashna bo'lgan dunyoning har qaysi joylarida yashovchi aziz muhtaram vatandoshlar. Men Anvar Yusuf Turani hijratdagi 20 yillik hayotimda asosiy jihatdan Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washingtonni markaz qilgan holda bosqinchi Xitoy ishg'ol ostidagi yurtimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirishdan iborat ulug' da'vo yo'lida har xil qiyinchiliklarni yengib fidokorlik ko'rsatib kelayotgan bir qarindishinglar bo'lish bilan bugun bu so'ringa to'plangan hammanglarni va jumladan har xil sabablar tufaylidan bu maydonda bizlar bilan birga bo'lib Sharq Turkiston Jumhuriyati surgun hukumatining qurilishidan iborat bu tarixiy ahamiyatli jarayonni o'rtoqlashish imkoni bo'lmagan barliq yurtdoshlarni yurtimiz Sharq Turkistonning bosqinchi Xitoy hukmronligiga qarshi ozodlik yo'lida buyuk sevgi va muhabbat bilan salomlayman. Aziz muhtaram vatandoshlarim, o'z tarixini bilmagan bir qavm yoki bir millat o'zining yildizidan ayrilgan bir tut daraxt yoki bundaq yildizsiz daraxtlardan tashkil topgan bir o'rmonga o'xshash bo'lib, uning oqibati hamon halokatdan boshqa narsa emasdir. Bu munosabat bilan men bugun bu so'rinda sizlar bilan oldi bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan asosli mazmunga kelishdan avval bugun bizning bu yerga yig'ilishimizda turtkilik rol o'ynagan tarixiy kechmishimizni qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Aziz vatandoshlar, tarixdan beri bizning xalqimiz yashab kelayotgan zamin O'rta Osiyoning qop o'rtasiga joylashgan bo'lib, o'zining taxminan 2 million kvadrat kilometrlik yer ko'lami bilan buyuk Turkiston dunyosining asosli bir parchasidir. Uning ismi Sharq Turkiston bo'lib, Xinjiang emasdir. Xinjiang degan bu atalg'ining Xitoycha ma'nosi yangi chegara yoki yangi makon degan ma'noda bo'lib, vatanimizda 1865-yildan 1877-yilgacha 12 yil hukm surgan Muhammad Yaqub Bey davridan keyin Manchu imperiyasining buyrug'i bilan Sharq Turkistonga ibartilib 1884-yili yurtimizni qayta ishg'ol qilishga sazovor bo'lgan Manchu imperiyasining Xitoy generali Zozongtang tarafidan xalqimizning orzusiga qarshi holda vatanimizga berilgan ism bo'lib, shuningdan beri ta hozirgacha Xitoylar va uning yondoshlari tarafidan qo'llanib kelinayotgan bu iflos ism faqatla biz Sharq Turkiston xalqi uchun emas,
Eng muhimi, asrlardan beri bizlarni qo'yniga elib, har turli nozi ne'matlari bilan bizlarga xizmat qilib kelayotgan Atamiraz zaminimiz Sharqi Turkiston uchun ham bir cho'ng haqoratdan boshqa narsa emasdir. Aziz yurtdoshlarim, zodicha uzoq tariximizga emas, yaqinqi 2000 yillik tarixiy kechmishimizga qaraydigan bo'lsak, eng oxirgi 2 asrdan ko'proq tarixiy asoratlik davrlarni hisobga olmaganda, biz Sharqi Turkiston xalqi asos jihatdan asrlardan beri hur va mustaqil yashab kelmoqda bo'lgan qahramon ajdodlarning avlodlari bo'lib, bugungi zamonlarda tarix charqining ta'tir cho'kilishi bilan asrlardan beri qulluqdan hech beshini ko'tarolmagan Xitoylarning qulluq zanjiriga bog'lanib, o'z ixtiyorimizga qarshi holda Xitoydan iborat bu Allohning dushmani zolim qavm tarafidan idora qilinayotganga saq 92 yil bo'ldi. Bu o'tib ketgan 92 yillik asoratlik davrining 1912 yili Manchu imperiyasining cho'kishi bilan Xitoylarning eng oxirgi 2000 yillik qulluq tarixida birinchi qatim vujudga kelgan Junhua Mingodan iborat Xitoy Xalq Jumhuriyati hukmronligi zamonidan 1949 yili Mao Zedong rahbarligida qurilgan kommunist Xitoy Xalq Jumhuriyati zamonigacha bo'lgan 37 yil va uningdan keyingi ta hozirgacha bo'lgan 55 yil Sharqi Turkiston xalqining Yangzingshan, Jinshuren, Shangshe, Gomindang va Gungchandangdan iborat har xil nomli Xitoy hukmronligining bo'yinturg'i ostida yashashga mahkum bo'lgan qulluq davri bo'lib, xalqimiz bu bir-biridan faqatla shakli jihatdan farqlanib, mohiyat jihati bo'lsa yolg'onchilikda, vahshiylikda, shumlikda va zolimlikda bir-biridan qilishmaydigan Xitoy bo'yinturg'i ostidagi har qaysi davrlarda butun mol mulki va insoniy huquqlardan tamoman mahrum bo'lgan holda har turli bulang-talang va qirg'inchiliklardan xoli bo'lolmasdan har zaman alam hasrat ichida yaşamlarını sürdürüp gelmekte. Aziz qarindoshlar, bu yerda shu nuqtani alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, garchi yuqorida izhor qilingan Xitoy hukmronligi ostidagi 92 yillik muddatning 1933 va 1944 yillari Sharqi Turkiston xalqi Xitoy bosqinchilariga qarshi orqa-orqadan o'zlarining mustaqil Sharqi Turkiston Cumhuriyetlerini qurib, dunyoga jakarlashga sazovor bo'lgan bo'lsa-mu, lekin har xil sabablar tufaylidan bu cumhuriyetlarning yurtimizdagi ta'sir doirasi cheklik va surgan umri qisqa bo'lib, ming bir mushaqqat ichida minglarcha jon berib barpo qilgan bu mustaqil cumhuriyetlarning dastlabkisi bir yilg'imi yetmagan bir qancha oy ichida halok bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi garchi 6 yil putirab turgan bo'lsa-mu, lekin ko'lami jihatdan Manas daryosining u tarafiga olqib o'tolmay, G'ulja, Altay va Cho'chak viloyatlari bilan cheklanib qolgan. Qisqasi, bu ikki cumhuriyetlarning jami ko'rgan umri 7 yilga yetmaydi. Shundaqdimi? Biz bu 7 yillik muddatni mustaqillik davrimizga oid deb qarab, Xitoyga biqindilik tarixiy muddatdan chiqarib tashlaganda, biz Sharqi Turkiston xalqi bugungacha 85 yillik Xitoy ishg'oli ostidagi asoratlik tarixni boshdan kechirgan bo'lamiz. Aziz millatim,
Bu basqınçı Xitaylarning o'zlariga qo'yib olgan ismlarining rangi yoki niqoblarining nima bo'lishidan qat'iy nazar, bularning hammasining yurtimizni ishg'ol qilishidagi asosli maqsadi biz Sharq Turkiston xalqini o'z tuproqlarimizda har xil yo'llar bilan yıldızımızdan tamamen quritib tashlash orqali tarix sahnasidan yo'qotib, Sharq Turkistondan iborat yer yuzining jannati bepoyon zaminimizni mangulik o'zining igidorchiligiga o'tkazib olishdan boshqa narsa emasdir. Xitoylar o'zlarining bu shum niyatiga yetish uchun o'zlarining tarixdan beri xalqimizga qarshi qo'llanib kelmoqda bo'lgan o'z zaminimizda o'z yig'imiz bilan o'z go'shimizni qo'rish siyosati orqali Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Mong'ol va tojiklardan tashkil topgan turkiy va boshqa yerlik xalqlarni bir-birimizga dushman qilib, parchalab idora qilib kelmoqda. Shuning bilan birga yana Xitoydan iborat bu mal'unlar o'zlarining biz Sharq Turkiston xalqiga qarshi ko'zlagan bu shum niyatiga tezroq yetish uchun yuqorida izhor qilingandek Sharq Turkistondan iborat yurtimizning ajdodlarimizdan qolgan tarixiy ismining xalqimiz tarafidan qo'llanishini cheklab, man'iy qilib, uning o'rniga Xinjiangdan iborat xalqimizga yot, lekin o'zlari uchun yangi makon yoki yangi chegara ma'nosidagi Xitoycha ismini xalqimizning orzusiga qarshi holda vatanimizning rasmiy ismi sifatida qo'llanishga majburlash. Uningdan boshqa yana xalqimiz ichidagi vatan va millatparvar dahi va danohi ustozlar, olim va ulamolar, ilm va ma'rifatparvar ziyolilar, mol-mulk sohibi va tijoratchi boylar va hatto zurur tepilganda o'zlari uchun tahdid deb qaralgan har qaysi sohalardagi begona mazlum xalqimiz ustida umumiy yuzlik xohlagancha etish, chepish, bulang-talang qilish, turma zindonlarga tashlab azoblash va surgun qilish qatorliq haddidan oshgan qirg'inchilik harakatlarini elib berish. Vatanimiz Sharqi Turkistonning har xil shakldagi yarasti va usti tabiiy boyliklarini bulang-talang qilib, xalqimizni och va yalang'och qoldirish va ayni zamanda kommunist Xitoy ishg'olidan keyin tuproqlarimizda uzluksiz holda har turli kimiyvilik atom sinoqlari elib berish orqali vatanimizning muhitini bulg'ab zaharlash va uning ustiga xalqimizning orzu tilaklariga muxolif holda tug'ich cheklash siyosati yurgizib, Sharqi Turkiston aholisining ko'payishini to'sish va ayni zamanda millionlarcha Xitoy ko'chmanlarini vatanimiz Sharqi Turkistonga har xil imtiyoz va bahona sabablar bilan yo'tkab, yurtimizning tabiiy demografik muhitini bulg'ash va buzish va bu insoniyatsizliklarni oz deb texmi vahshiylashgan holda xalqimizning til yoziq, diniy e'tiqod va erkin so'zlashdan iborat temel insoniy huquqlarini dafsindi qilish va buning ustiga yana xalqimizning milliy va diniy an'anasiga aloqador har qanday tarixiy asar va madaniy meroslarini xohlagancha har xil bahona sabablar bilan to'plab xalqimizning va hatto butun dunyo jamoatchiligining ko'zi oldida kuydirib vayron qilish qatorliq haddidan oshgan zo'rliq siyosatlarini kundan kunga avjiga oldirib kelmoqda. Aziz vatandoshlar va milliy qondoshlar, Xitoydan iborat bu Yajuj va Majujlarning bu shumpaylarni allaqachon to'nib yetgan bir qism dana ajdodlarimiz yuqorida izhor qilingandek Xitoy hukmronligiga qarshi ozodlik yo'lida bir qism fidokorliklarni ko'rsatishi natijasida 1933 va 1944 yillarining
aynı ay ve aynı günleri, yani 11. ayının 13. günleri arka-arkadan iki ketim yurtumuzun Qashqar ve G'ulji vilayetlerinde Xitay hükümranlığına karşı müstakil Şarkı Türkistan Cumhuriyetlerini kurup, dünyaya jakarlashqa sazovor bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bu cumhuriyetlerinin her ikisi uzun yaşayolmay mag'lub bo'ldi. Bu mag'lubiyatlarning asosli sababları bir-biriga asosan o'xshash bo'lib, xalqimizning o'zlarining uzun zamonlardan beri mubtalo bo'lgan o'z bilan o'zgini, do'st bilan dushmanni ve haq bilan botilni farq etolmasdan o'zlarining dini islomda aniq ko'rsatgan sirotal mustaqimdan iborat to'g'ri yo'ldan chetnab ketganlikdan kelib chiqqan. Uningdan boshqa yana nodon va johil xalqimizning o'tmishdan davomli hech saboq olmagan holda oldisi oldinib, xuddi o'g'ridan qutulib qaroqchiga tutilgandek 1944-yili, ya'ni bundan taxminan 60 yil ilgari ishg'oliyatchi Gomindan hukmronligidan qutulib, bosqinchi Gongchandan hukmronligiga tutilgan holda kommunist Xitoy ishg'oli ostidagi bu haqoratlik kunga kelishimizning sababi mana bu yuqorida izhor qilingan o'zimizdan o'tgan xatoliklarning sababidandir, aziz qarindoshlar. 1949-yili 8-ayning 27 kuni Mao Zedong ve Stalinning xalqimizning istiqboliga qarshi holda o'ynagan suiqasdlik siyosiy o'yinlari natijasida 1944-yili G'uljida qurilgan mustaqil Sharqi Turkiston Cumhuriyetining asosli rahbarlarining hammasi atalmış Alpran vaqasida o'ldirilib, uzun o'tmay atalmış Xalq Ozodlik armiyasidan iborat bosqinchi kommunist Qizil armiyasi yurtimizga bostirib kelsa, Xitoydan iborat faqatla rangini o'zgartgan ishg'oliyatchilarga qarshi noroziligimizni ifodalab, hech ish qila olmasakmi, ularning yuzlariga g'azab, nafrat bilan qarashning o'rniga ularning sizlarning Gomindan hukmronligiga qarshi elib berayotgan milliy ozodlik inqilobinglarga yordam qilgani keldi degan oldam holtisiga tushib, oldinib dushmanni usul o'ynab qarshi elishimiz. Ve yana buni ozdab ba'zilarimizning ta hozirgacha Xitoydan iborat bu bosqinchi qonxo'rlarni dushman deb tonimasdan bizni ozod qilgani kelgan aka millat shafqatchimiz deb ko'rishimiz mana bu yuqorida izhor qilingan savilliklarimiz tufaylidan milliy istiqbolimizga qarshi sodir qilgan va qilmoqda bo'lgan tarixiy jinoyatlarimizning tipik misolidir. Bu munosabat bilan men bu so'rinda butun insonlarga ulug' Tangrim buyurgan shu muhim nuqtani ta'kidlab o'tmoqchimanki, aziz qarindoshlar, kechmişte beşimizga kelgan, bugungi kunda beşimizga kelayotgan va yoki bundan keyin beşimizga kelish ehtimoli bo'lgan har xil shakldagi baloyi ofatlar va yoki cho'ng kichik musibatchiliklarni o'z ichiga olgan barliq yomonliklarning sabablari biz bandalarda bo'lib, kechmişte, hozir va kelajakda biz bandalarga nasib bo'lgan, bo'layotgan ve buladigan her türlü rizq ve nimetlerini o'z ichiga olgan barliq yaxshiliklarning hammasining manbai Allohdandir. Biz bandalar oldi bilan o'z xatoliklarimizni tunib, aynı xatolikni takrorlamaslik sharti ostida o'zimizni Alloh yo'lida isloh qilmasdan beshimizga kelgan cho'ng kichik kelishmasliklarning hamma sababini boshqalarga ortib qo'yib, Üjme piş ağzımga düşdep, bengi xiyali. Onda yazsak, yoki bezmargan müşkdek başqalarga telmürüp,
ahvolimizni o'nglashga jon tikib haqiqiy fidokorlik ko'rsatmasak, ahvolimiz texidimi xarablashgan holda ko'zlagan nishonga hech bir zaman yetolmaymiz. Aziz vatandaşlarım. Aziz vatandaşlarım, mening yuqorida izhor qilingan Tanrıning farmonlarini sizlarning saminglarga selishimdagi maqsad hargizmi biz insonlarning ichida, jumladan xalqimizning ichida Allohning kalomi bo'yicha ko'zlagan nishonga yetmak uchun o'zlarini isloh qiladigan qarindoshlarimiz yo'q deganlik emas. Bunda qarindoshlarimiz albatta bor. Agar biz bugungacha boshqalarning qo'lida, bo'libmi zolim Xitoylarning hukmronligi ostida allaqachon butunlay qirilib yoki osmorasiya bo'lib yo'qolib ketmay, kimligimizni saqlab kelgan bo'lsak, buning sababi ichimizda bundaq davomli holda Alloh yo'lida o'zlarini isloh qilib, o'zgartishning badalining ne qadar og'ir bo'lishidan qat'iy nazar har zaman va har qanday sharoit ostida o'zlarining va shundaqla avam xalqning parlaq istiqbolini ko'zlagan holda har qanday fidokorlikdan bosh tortmaydigan haqqoniyatchi, taqvo qarindoshlarimizning mavjudligidandir. Uning jonliq misoli yurtimiz Xitoylar tarafidan ishg'ol qilinib, ta hozirgacha bo'lgan muddat ichida Xitoy hokimiyatining haqiqiy mohiyatini tunib yetgan 100 minglarcha Sharqiy Turkiston xalqi o'zlarining asoratlik dardiga darmon tepish maqsadida Xitoy bosqinchilariga qarshi uzluksiz holda botirlarcha kurash qilib keldi. Natijada yuqorida izhor qilingan har xil sabablar tufaylidan bu ajdodlarimiz garchi biz avlodlarga o'zlarining orzusi bo'yicha halok bo'lmay hozirgacha qad ko'tarib turgan bir mustaqil Sharqiy Turkiston davlatini miros qoldirib ketolmagan bo'lsa-mu, lekin o'zlarining milliy ozodlik yo'lida dushmanga qarshi kurashni har qanday sharoit ostida qat'iy to'xtatmaydigan tavranmas ulug' ruhini miros qoldirib ketdi. Aziz qarindoshlar, biz bugun mana bu ajdodlarimizdan miros qolgan bu bebaho ulug'vor ruhning turtkisi ostida ozodlik yo'lida milliy mujodalamizni davomlashtirishni maqsad qilgan holda bu yerga to'plandik. Balkim bizlar ham ozodlik yo'lida ko'rsatmoqchi bo'lgan bu fidokorliklarimiz orqali ko'zlagan manzilga yetolmasligimiz mumkin. Lekin eng muhim bo'lgani istiqloldan iborat qahramon ajdodlarimizdan miros qolgan bu milliy mustaqillik ruhidan har qanday sharoit ostida qat'iy voz kechmasakla ko'zlagan bu manzilga biz yetolmagan taqdirda ham, lekin avlodlarimizning pat yaqinda milliy ozodlikdan iborat ko'zlagan nishonga cho'qim yetib bora oladiganligiga ishonchimiz komildir. Biz bandalar bir insonning niyatiga qarata ko'zlagan maqsadga yetish yo'lida ko'rsatgan fidokorliklarini nazarga olmasdan, uning shu niyatda ko'zlagan nishonga yetib yetolmasligiga qarabla baho beramiz. Ammo Janobi Alloh har qanday bandasining bir yaxshi niyatda qo'lga keltirgan natijasiga emas, uning shu yaxshi niyatda yetmoqchi bo'lgan manziliga qarab bosgan har bir qadamida ko'rsatgan fidokorligiga qarata ejri berib, uning bu fidokorlikni ko'rsatish orqali yetmoqchi bo'lgan nishonga yetib bora olgan yoki bora olmaganligi bilan hisoblashmaydi. Ya'ni har qanday g'alaba yoki zafar Allohning ilkida bo'lib, biz bandalar agar Alloh nasib qilmasa, qilmoqchi bo'lgan har qanday ishimizda muvaffaq bo'lolmaymiz. Shuningdek, biz har qanday vaqtda biror yaxshi maqsadda biror ish qilmoqchi bo'lsak, boshqalarning bizga to'g'ri baho berishiga emas, asosligi butun koinotni yaratgan Tanrıning to'g'ri bahosiga erishish uchun, ya'ni Alloh rizoligi uchun qilsak va bu yo'lda qilgan amallarimizning to'g'ri yoki xatoligiga har zaman
səvəllikdən xali bulanmaydigan bendeler tərəfindən çıxırılğan ölçəm birlikləri bilən emas, Tanrı'nın fermanları yoki Tanrı'nın fermanları tərəfindən təsdiq qılınğan qanuni tüzüm yoki ölçəm birlikleriga tayanğan halda ölçəb baha bersək, hər qandaq şarait aslida hergiz xata qılğan bolmaymiz. Ey aziz vatandaşlarım. Muhterem yurttaşlarım, bizning davoyimiz içimizdeki bir qism o'zlarining burnining uchini ko'rib, yiroqni ko'rmaydigan nazar doirasi tor qarindoshlarimiz va shundaqla o'zlarining arzamas moddiy manfaatlarini chiqish qilgan holda bir butun davoni parchalab setayotgan xoin munofiqlar targ'ib qilayotgandek mustaqillikni tilga olmaslik sharti ostida elib berilmoqda bo'lgan inson haqlari ve demokrasiyani tashabbus qiladigan Xitoy biqindichiligi ostidagi muxtoriyat da'vosi bo'lmasdan Xitoylar tarafidan zo'rlik bilan ishg'ol qilingan 2 million kvadrat kilometrlik tuproq da'vosi bo'lib, vatan da'vosi qilmoqchi bo'lgan har qanday tashkilot bu buyuk da'voning huddisidan chiqolmaydi. Shuning uchun bugun biz bu muqaddas davoyimizning ehtiyojini nazarga olgan asosda bundan avval yurt ichida qurilgan va bundan keyin yaqin kelajakda cho'qim qurilg'isi mustaqil Sharqi Turkistonning hijratdagi birdan-bir vakili sifatida surgundagi hukumatimizni qurib, dunyoga e'lon qilish oldida turamiz inshaalloh. Bugungi tarix seshanba. Miladi 2004-yili 9-ayning 13-kuni, ya'ni 28-Rajab, Hijri 1425-yili bo'lib, bugun biz Sharqi Turkiston xalqining yillardan beri buyuk tashnolik ichida kutmoqda bo'lgan Sharqi Turkiston Jumhuriyati surgun hukumatini qurib, butun dunyo jamoatchiligiga jakolash oldida turibmiz. Men bu munosabat bilan sonimizning ozligi, moddiy imkoniyatlarimizning yetersizligi ve bo'libmi ichki va tashqi dushmanlarimizning har turli to'sqinliklarini bosib o'tib, yurtimizning ozodlik yo'lida ko'rsatmoqda bo'lgan fidokorliklarimizga yarasha bugungi bu tarixiy ahamiyatli onlarni bizlarga muyassar aylagan ulug' Tangriga cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümeti, kişilik hukuk, demokrasiya ve erkinlikni o'zining ichki ve tashqi siyosatlarining asosi qilgan bo'lib, mazkur hukumat bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining Virginia shtati Annandale rayonlik kutubxonasida Xitoy ishg'olidan keyin yurtlarini tark etib, muajiratda yashayotgan vatan ve millatparvar Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizning o'rtaq orzusi bilan rasmiy qurildi. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti surgun hukumati xalqimizning istiqloldan iborat birdan-bir ulug'vor g'oyasini nazarga olgan asosda zamonning taqozosi ve Allohning qonuniyatlariga tamoman uyg'un shaklda maydonga kelgan bir ulug' haqqoniy kurashning aniq namoyandasi bo'lib, hozirgidek bundaq bir mazlum xalqning parlaq istiqbolini ko'zlagan holda qurilgan organni qo'llab dastaklashning o'rniga uni yo'qotib vayron qilishga urinishning o'zi buyuk tarixiy jinoyatdir. Aziz vatandoshlarım, bütün kainotdagi barliq jonliq ve jonsiz mahluqot ve mavjudotlar Janobi Alloh tarafidan berilgan tabiiy qonuniyatlar asosida yashab kelgan bo'lib, ushbu tabiat Sharqiy Turkiston xalqini o'z ichiga olgan bütün insonlarga hayotlik huquqi, mavjudlik huquqi, erkinlik huquqi ve mol-mulk huquqi ato qildi. Ya'ni har qanday inson erkin azod hayot kechirishga huquqli bo'lib, ayni tuproq, ayni tarix, ayni madaniyat, ayni qavm,
aynı e'tiqod ve aynı takdirni paylaşkan insanlarning bir butun millatga tava bo'lish sifatida o'zlari oid bo'lgan shu millatning porloq istiqbolini ko'zlagan holda o'zlarining siyosiy yo'lini tanlash huquqi Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından emas, bütün kainatning egisi Allah tarafından her bir insanning tug'ilishi bilan berilgan temel insoniy huquqi bo'lib, bugun biz bu meydanda mana bu temel insoniy huquqlarimizdan bahramand bo'lyapmiz. Alloh taolo tarafından insonlarga berilgan har qanday huquqni qo'llanmaslik yoki uni dafsanda qilish Allohning qonunini inkor qilganlik bo'lib, insonlar uni o'zgartmay, shu peti qabul qilib qo'g'dashga majburdir. Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik xitobnomasida har bir inson tug'ilishi bilanla bir-biri bilan o'zaro barobar bo'lib, ular yaratuvchi tarafidan berilgan boshqalarga o'tinib bergili bo'lmaydigan har xil insoniy huquqlarga sahipdir. Bu huquqlarning kapolatga ega qilinish uchun insonlar tarafidan hukumat qurildi deb ko'rsatilgan. Biz ham bu ulug' insoniyatning bir qismi bo'lish sifatimiz bilan jumladan o'z tuproqlarini Xitoy bosqinchilariga torttirib qo'yib, vatansizlik dardida ahu faryod chekayotgan bir mahkum xalq bo'lish sifatimiz bilan hijratdagi hayotimizda toki ishg'oliyatchi Xitoylar tarafidan zo'rlik bilan besib olingan tuproqlarimizni tortib elib, vatanning mustaqilligini qayta qo'lga keltirganga qadar o'zimizning bugungidek hukumatlarimizni qurib, uning qonuniy nizom nomlari asosida muhojiratdagi hayotimizni sürdirish va shundaqla muhojiratdagi hayotimizning kapolatchisi sifatida qurilgan bundaq surgundagi hukumatimizni jon fidolik bilan qo'g'dash, o'zini Sharq Turkistonlik deb hisoblaydigan har qanday cho'ng kichik ayol vatandoshlarimizning temel insoniy huquqi va vatandoshlik burchidir. Qisqasi, hukumatimiz 1933 va 1944 yillari yurtimizning Qashqar va G'o'lji viloyatlarida ulug' rahbar Sobit Damillam va Elixon To'ralarining boshlamchiligida qurilib, dunyoga e'lon qilingan ikki qatimliq mustaqil Sharqiy Turkiston Jumhuriyatlarining hur dunyodagi birdan-bir namoyandasi sifatida qurilgan xalqimizning milliy ozodlik yo'lidagi eng oliy organi bo'lib, hech qanday bir shaxs yoki bir tashkilotning shaxsiy manfaatini chiqish qilgan holda qurilgan organ emasdir. Hukumatimiz butun Sharqiy Turkiston xalqining milliy mustaqillikdan iborat jonijon manfaatini ko'zlagan holda qurilgan avam xalqning igdorchiligi ostidagi organ bo'lib, mazkur hukumatimizning qurg'uchi bosh ministri bo'lish sifatim bilan cho'ng kichik va ayol hammanglarning bugun rasmiy qurilib, ati Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washingtondagi qurultoy binosida butun dunyo oldida jakarlanish oldida turgan muborak hukumatimizga sahib chiqib, uning yaqin kelajakda ro'naq tepib ko'zlagan nishonga yetishida bir kishilik hassa qo'shiq chaqiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Elhamdülillah, bize hükümeti selam Allah'ımız. Vatanımız, istiklalimiz, canımız, çevremiz için, vatanımız için, her şeye esirgemeyen yüce ecdadımızın ruhlarına şad olması için. Ya Rabbi bizlere bu vatanı en güzel hallerle bize teslim etmeye çalışan yüce ecdadımızın tüm emeklerini boşa çıkarmayalım. Onun arkalarından, onların dedikleri gibi, onların istedikleri gibi tekrar öz vatanımıza kavuşmayı tekrar nasip et Ya Rabbi alemin.
Ey ol Allah'ım, bu güzel Türkistan'ımıza her şeylerini feda etmiş olan yüce ecdadımızın ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Onların istedikleri konuma gelmekte bizlere yardım eyle ya Rabbi alemin. Vatanımızı çöketmek isteyen, vatanımızı yok etmek isteyen, istiklalimizi ellerimizden alıp Allah'ın uzaklara atmak isteyen, bütün Türkistan'ın düşmanlarını, bütün hak düşmanlarını sana havale ettik ya Rabbi alemin. Bu hayırlı işlerimizi her zaman senin kitabınla, Kur'an'ınla başlattık. Senin bile kitabınla, yüce Kur'an'ınla sana iltica ediyoruz ya Rabbi. Getirmiş olduğun bu güzel görevi vermiş olduğun bu mübarek şahısların hepsinin kılıçlarını keskin eyle, sözlerini tesirle eyle. Her makamda nasıl Allah'ın onları hizmet ettireceksen, her birine Allah'ın muzaffer eyle ya Rabbil Alemin. Her türlü imkanları lütfet ya Rabbil Alemin. Bütün buradaki bulunan kardeşlerimize, abilerimize, bu davada hizmetlerini verecek olan bütün orduna sen yardım et ya Rabbil Alemin. Yüce ecdadımızın ruhlarının şad olması için, bizlerden ve emeklerimizden kendilerine hoşnut ve razı olması için, bütün dünyadaki insanlar aleminin hakkı görmesini nasip etmek için, Doğu Türkistan'ımızın ve bütün dünyadaki Allah'ın esir olan, bütün dünyadaki eziyet altında inip inleyen bütün vatanların da kurtulması için. Lillahi'l-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
İstanbul'da, Türkiye'de 1960 hatta son 5 yılda Türkiye'de sokaklarını görüyoruz. Alışverişte Hangi
Anlıklar, uçaklarıyla, okullaşma ısrarları
Thank you.
China Iran. Yani internet kayak sosial, kayak Amerika, negara Islam, kayak Amerika, Amerika negara sakit seperti dan Amerika sudah berhasil punya cara sendiri yang berlawan dan sama berbesar dari berlawan China Iran ini yang DJ berlawan besar ini begini berbesar ini seperti apa? This is a story of war, blindness, and love with death. Maybe other than that, first one describes the elephant as something like a mountain. Second one is no. Elephant is like trees. Right.
vaziyetini temsilciler yani bazı sırada oraya göre zaman kaçar, zaman oraya, fırsat oraya gidiyor. Standart bir zaman lazım diyor. But you must understand the elephant is either well or not well. And you must get that information from the first one, who would be, I would say, the clergy who make determinations of the moral health of the society. Ama birinci elma aytgandek zat bu canlı narsa. Bunun canlı narsa bo'lgan vaqtda o'tib. Bunun salomatligi bo'ladi. Sog'lom bo'lish lazım. Sog'lom bo'lgan vaqtda bu jamiyat ishonchini biraraydi degan hissiyat. And the blind man, the second blind man who is getting the legs, must report his understanding of the well-being of the legs of the elephant. And when it's injured, you have to. Filme en taraf olsaydı, bunlar Türk olsaydı, parasıyla bu
kelinlikni tutib mas'ullash kerak. Tutib qanday tutib yaratib qaytadi. And the blind man who is connected with the elephant's trunk must understand that the elephant must be given time to rest and nourish itself. Bu kelinin tunuşkiga mas'ul bo'lgan. Ammo cho'qim bu kelinin tunush haqida bir narsa bilishi lozim. Bilishi lozimki, tunishni qanday qilib harakat ettirish. So if the elephant stays healthy, the society is Gapni qisqasi, kil sog'lom bo'lgan vaqtda jamiyat vaziyati sog'lom bo'ladi. So what you need to do is choose your leaders carefully. Understand that their knowledge is limited, but very useful for a specific period of time. Kabiliyetten çekildiğinden o bilişim lazım. Hem işte tutturamıyor. You must never let your leaders, your politicians, stay in office permanently. Böyle anlaşılan bu işine de başkançılık eden vatandaşlar bu ofiste, bu idarede mevcut duramayız. You must never allow the clergy to take ultimate and total control, but they must reserve completely enough authority to influence the leaders. Fakat bunun nasıl olarak memur, hükümet halini çok yüzünün bu kullanıcı yapıyor. Vazifenin memuriyet olmamalıdır. Eski kanal asasda başkalar ancak tesir kılıp başkalarını terbiyeleşti. Bu üstü geliştirir. Başkalar terbiyeleşti. And let the people who are in industry and in commerce, that will be the blind man working with the elephant's trunk, let them work and let their children take over and make move on their life. Şimdi bu şunu nasıl olan mesela kaç kişi olan olsa belgetin olayından şunu vardan hükümet erbabı olsun, maden memurları olsun. Bu kişiler her bir kişinin qaysi erkin kabiliyetli kişiler kelligini ularni nima yetkazib oladi? Ya'ni o'zim bilish lozim va bir funksiya olib tushish lozim. But never allow them to work beyond the code of law. They must always work within the special code of law. Demek şu, demek icra etrafında ularning hammasi hükümetni yurgizayotgan va yurgizishni istagan qanday bir shaxs bu qonuniyatdir. Tabiiy dunyoning tabiiy qonunidan olib chiqilgan asosda shu qonun ichida ishlashni boshqalar tavsiya qilishi ham shu yo'l bilan ishlaydi. And like any creature or like any tool, such as a car, Dunyoda masalan har qanday jonivorlarga o'xshash ya da bo'lmasa boshqa har qanday odatga o'xshash masalan hayvonga o'xshash. and like our own health, we must check on things every once in a while, periodically. Xuddi bizga o'zimizni salomatligini tekshirib turgandek, bilib turgandek, demak vaziyatni har qandaysini davomli hatto chekib tekshirib, buni saqlanmayotgan ma'lumotlardan ya'ni xabar berishimiz lozim. Our system of liberty in this country is a series of what we call checks and balances. That's the same principle. Bizning mushu vatanimiz sizniki bu yashashmoqda bo'lgan barbadoqman va yashayotgan bu birligimizni hurriyatning asosan temeli yani asosiy manfaat sog'lomlik
tekshirib turish, endi oldi taraf ish. So we suggest a system so that when changes are needed in that society, you can use ballots instead of votes. Yani bizden ışıkta baktan, bizim cemiyetimizde olduğu baktan, yani usul taktik sistemden tam da işlevatlarla demek. İşlevatlarla demek. Bunun yani, bunun meyillikten bayokla demek. Yakınımızın sağlam olgan nevalatlarla demek. Biliş için, biz bunun da küç bilen, zorluk bilen, hüküm kılmazdan, bunun da seçim bilen, taktik, yani güldürki, yani arzusunu, bu da bunun da köz karasını bol geldiz arkada mandırınızda öyle. Herkes böyle küçülen, bu küçülükte, onu yok küçülen olmaz. Yine artık mesela başka bir sürede yok. Ama meslekten bunu götürmen bu Amerika'da. I do wish all of you the best. I wish you well. Muvaffakiyetli konuşanları götürmen. I understand how serious this is, how serious your effort is. Menasını iktidar bu işler gayet ciddi. Resmi geldiğinde istiyorlar bu işlerin başlandı. I am here, DJ McGuire is here. Men bu yerde, hem sizlerden birlikte, DJ McGuire mı sizlerden birlikte? We can offer assistance, advice, and we continue to help you. Biz sizlerden devamlı yardım kılışkan, devamlı sizlerden mesaj kılışkan, bu işin burada kılıp sizlerden vücut muvaffakiyetli konuşanları gerekler. Bu Amerika'da destekleyici bölümünden vekili olduğunu anlatmadı. Mesleğinin ardından gençlikler bölümler haberim var onun için mesleğinden beraber her kandak suvarlı olsa Amerika'nın kanun hakkında, cemiyet hakkında, tarih hakkında, gelecek hakkında mesela bunların hepsinin paylaşımını aldı. Şu anda biz artık bayağı yine konuşmasındayım sözde muhterem Doktor Sultan Mahmut. Kardeşimiz bu bizim bu hareketimizden hükümet kuruşu. Faaliyetimizde çıktıkken ayrı hareket bizi tavsiye edildi. Bugün bu varlıkta Türkiye el bağlan toplandığımızda hem bir oylaşan men hem de buna tamamen kuşladım. Bizde her fikrimiz sürdü. DJ mübarekten böyle vaziyet tarafından bakınız mesela. Demek biz bunu ne kadar bunu bir kişi olanın, üç kişi olanın, 30 kişi olanın ne kadar büyük irade veren, taktik eden düşünün, bu bir kıymetli işi. 30 milyon karanlık işi. Bunun için bunu müşrik çıkarış, asaf cephe mümkün olmaz. Bunu bir kanıtımız nerede var? Biz müşrik başladık bu işini, müşrik çıkardık. Anlattı. Bunu yani vakıfiyatla konuşuyor. Yani şu etraftaki Washington'daki arkadaşlarımız olsun. Yani yurttaşlarımız. Ve dünyanın arkadaş yerlerinde muhaciret ismi yaşamakta olan bütün arkadaşlarımızla birlikte bunların temsil, bunların avazıyla ve vücuduyla bunun kirişimiyle bu işini vücut geçiriyoruz. Bundan da gelecek yani bütün Şarkı Türkistan'da beraber gelmese, bunlar bu muhaciretki hem bir kişi beraber gelmese, bunlardan köpüncüsü beraber gelmese, bu işini kılışımız kıyın, zor. Yani toktap durumunda geldik emez. Ama imkaniyetini verecek, biz beraber kılışımız. Şimdi hem şimdi ağırlıkta bir şey yok mu? Anda o kadar ki, mesela bazı kadarımız 6 aylık verelim. Ha, bu sürgünlük hükümet kuruşun zorunluluğu eski andan böyle
her getirmişimden toplattığımızda şıkımızda bunu tavsiye ediyor. Biz xuddi bir qor to'pisi o'xshaymiz. Qorni to'plab, bir mansab uchun yapma. Ne bir çoğuyup kalır. Biz shunda başladık. İki kişi yok. 4 oldu, 16 oldu, 30 oldu mesela. Mana bu shunda bo'lib, keyin 6 ay ichida uçalıp geldi. Hozir bu mesele Washington'daki kardeşlerimizden bir başladı. Endi bu bugungi kunda xalqaralashdi. Tam xalqaralashib ketamiz bu, lekin asosiy jihatdan vatan, millat uchun kecha kunduz mücadele qilmoqda bo'lgan qarindoshlarimizning chin yuragida destek qilishi bilan bu ish xalqaro sahnga chiqdi. Mesela 2 gün evvel biz bu qilmoqchi bo'lgan bu hareketimiz, milliy faoliyatimiz haqida butun dunyoga xabar berdi. Buni anlamagan jurnalist, televizyondan alini, radiolar qolmadi. Bizlar keldik, agar shunday qilgan bo'lsa, qani bu odamlar deyishimiz mumkin yani. Biz xabar berdik. Lekin bugun qarag'an vaqtda, bugungi bor faoliyat kelgan qarindoshlarimizning sanatlari vaqtda ertaga kelgan yani bizim Sharq Turkistonimizning soni ve Amerika'da yani dostlarımızın sani elbette köprek girişine yani takmak kalırlar. İnşallah şimdi aldık. Çünkü bunlar değil, bunlar Amerika'da kılar üstünden edildi. Sizlerin bu seçim Sharq Turkiston'un seçimi olmalı için bunun da biz elbette vekili verdiğimiz tercih ettik. Bunun görevli olunuz. Lekin bu için hususi üzerlerinde. Başkalar başkalarını düşünüp kalmasın bunu. Siz olduklarında Sharq bilan hükümeti olarak çıkmaktalıkta şundan çıksın. Ama biz keynimlerde her kandak yerden olsun diyoruz. Şunun için hazır biz bayağı sırtlarmaklıkla eğitim etkendik. Biz bu bugün saylam degan bu nima tushgan bo'lsak-mi, Allohdan bo'lsak-mi, o'shaligimizning beshida saylamimiz erib bormaymiz. Qurmoqchi bo'lgan surgun hukümetimizdan deb Allohdan bo'lsak-mi, saylamni qanday qilib berish? Qanday bo'lganda bu saylamimiz mukammal o'tda bo'ladi, arzu qilgandek bo'ladi. Qo'limiz zarb bilan to'plangan, masalan hozir yani 20-30 kishi. Biz nima ish qilamiz? Albatta 20-30 kishi, ya'ni odatlardan elbette yani pek kuvvetli, pek talantlı, gelecekte güvenliğiyle fikirlik, roşen fikirlik vatandaşlar yaşadık. Onun için ben güzelliğini hiçbir zaman yalnız hissetmeyeyim ve zayıf hissetmeyeyim. Pek kuvvetli. Pek kuvvetli bu işimizin temeli pek müsabla. Şunlaşka muş arık tegen, muş fikir arık tegen, müşterilerimizden biri hükümetimizin asas kanun maddelerinin türkiye müzakere ediyordu. Yine güçlen o taraf arkadaşlarımızın bunun hepsi emirlerini tarafı. Bunun asası bugün demiş kılarıyız. Kançalık bunun işini kılmakçı olan bu sayılar işlerimizden kançalık kılıyoruz. Bu kılmakçı olan hükümetimizin organlarına kançalık adamda tayin kılalayımız. Bunlar kimler? Namlar kimler? Bunların kançalık Amerika'da, kançalık Washington'da bunlar demiş kılarıydı. Kançalık yurttaşıda, mesela sizin yurttaşı dediğiniz mesela Türkiye'de, her türlü mesela Sharq Turkiston teşkilatlarında, şimdi ama Germanya'da, Kanada'da, Kırgızistan, mesela Kazakistan'larda bunu biz ottan oturup bunu her türlü kılamazsak kazanışmaz. Yine demek olarak şu, bu olsa yani başka fikir olmasa biz bu dinimizde belli mağazalarla masalarımızı bir konferans şeklinde kumulak oturup yapılırsa ottan olan da gider böyle. Şimdi mi?
Burada bir şey biraz bekleyeceğim. Size ağlam. Okulda şunu istihdam edecek bir başkan. Yani. Nasıl? Muş-Muşar'da kızgınımız ne? Başkanlığa genel dediğim ülkenin Muş'un başkanlığa da ben sadece çıkarım. Gelecek. Evet. Seçiyor musunuz? Aynı zamanda ben... Evet, açıkçası oynamak. Güvenliğin doğu tutanaklar birbirleriyle vatandaş, kardeş, aday, kullanım kardeşler. Bir yaşam, tutan, milletin kültüründe kuracağım olduğumuz için biz şartların vatandaşıyız. Hepimiz aynı sözde, aynı fikirde hakkımız var. Yaratmanın yaratmayız, yaratmanın elektriği veya ayrılığımız olan kazanıyoruz. Vakit çok az. Üstüne hüküm nemine bu hükümetin kuruluş esasının bir konsultasyon gerekli anayasasına hazırlamıştır. Bunun tamamını demez. Başlangıç kısmı, yani devletin karakteri ve respublikamızın hususiyetleri beyan az bilinen şunu mesela bu ve genellikle bu şekilde kövemez düşmekte. Devletimizin şekli Şarkı Türkistan Cumhuriyeti halkın huzuruyla, yani halkın dışında milli dayanışma, adalet hukuku içinde insan haklarına kıymetli, Doğu Türkistan Birliği'ne boyun sunulan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti. Yani devletimizin nemesi bu, karakteri bu. Demek ki bizim devletimiz halkın çıtırına tutuyor. Milli birlik dayanışmayı tutuyor. Şarkı Türkistan'ın birlikini tutuyor. Bu asgari için demokratik usulleri bekliyor. Dini meseleleri layık oldu ve halkın kendi bağlı halkın harekat içinde sosyal bir hukuk devleti şeklinde var. Bu devletimizin şekli. Devletten ki birisiz bir hükümet var. Hükümetimiz, cumhuriyet diyoruz. Cumhuriyetimiz kaynaklı. Cumhuriyetimiz Doğu Türkistan devleti, ülkesi ve milleti, yani memleketi ve milleti bile bölünmez bir bütün. Yani Şarkı Türkistan toprağa bölünmeydi, ülkesi bölünmeydi, millet halkı bölünmeydi. Başta İslam dini oldu, ona ilgili bazı dinlerle hükümetler saygılar, o dinlerin uyardığı işleyiş karakterini, onlara kerettiğini olsa bunun önlemesini hükümet temin ediyor. Hükümetin, devletimizin ana dili Uygurca ve Kazakça. Uygur ve Kazak dili. Resmi Cumhuriyet'in resmi devleti. Devletin başkenti Urumçi, yani Alçaklı Urumçi, gördüğünüz mavi gökbayrak ve bu gökbayrak üzerinde gördüğünüz gibi ay ve yıldızlar. Gök rengi
bütün Türk milletinin, ulusunu tarihte bildeki nimbolardan olan demek. Her Türk, çok önemli. Bundan ki ay bizim İslamiyet Müslümanlığı, yıldızla istiklalimizin sembolü. Bundan ki devletimizin armasına yemin Kökbelanız bu. Şimdi devleti kendine geldik. Bu devletin nemesi, arması, Böyle bu yerde bazı şey var. Gördüğünüz gibi bir ay yıldız var ortada. Ay var. Etrafında 18 tane nokta var. Burada 3 tane yıldız. Şurada Filize karakteri yazılmış Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun manası ne? Tegekketleri var. Bunu çok tartışıldı. Herhalde mermilerin bilmeyi var etmiş. Yani da bunun manasını hareketlerine taktım. Bu 3 yıldız Şarkı Türkistan'da katil tarihte kurulan 3 imparatorluk emperyalini temsil eder. Biri Karahanlılar, Uygurlar ve Göklerler. Bu 3 imparatorluk bizim toprağımızda hüküm sürüyor. Şu 18 nokta Doğu Türkistan, Şarkı Türkistan'da yaşayan her bir kabileyi temsil eder. Ocak, Azar, Uygur, Özbek, Kırgız falan. Bu ayet etrafında. Bunlar kere Mayer'de bir iple bağlanmalar kaldı. Yani bunlar birlik biz, beraberlik biz birbirimizle şurada bağlanmak. Şurada anlamda yapalım. Bu ay bizim elektriğimizde istikrarlı borçumuzda istikrarlı Bismillah'ta Müslümanlarımız. Bu devletimizin anlasın gereken atalarımız, babalarımız bunu taşıttı, bunu kullattı. Bu bize miras geldi. Bundan ki Şarkı Türkistanlıklar, Şarkı Türkistan'ın istiklalini işengenler, Şarkı Türkistan'la birlikte işengenler bu iki hamlelerini ebediyen taşırsa anlayacağız. Mesela bu. Bundan ki diğer kanun zamanındakiler teknik ve bürokratik işler. Yani falan kişinin emekleri, bakan emekleri, emekleri, kandaklarında bürokratik. Her memleketteki, her devletteki üzerinden hukuki işler. Onu biz teknik ve bürokratik işleri de tanımız o şey. Hem de muhterem hocamız, Profesör Mahmut Efendi'nin bir teklifi var. Biz bunu albaş etmeyi, burada bir seçim kararı alsak ve bunun mahiyetine ishak olandan ki şu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşu olan 12 Desember Oktober 12 November günü tekrar meclisle beraber yığılıp üyelerle nefes değildi. Bunu da resmen de çok ediyorum. Hemen biz bu şekilde kabul ediyoruz. Bizler tabii Amerika'dan çok uzakta yaşamalıyız. Amerika'daki imkaniyetler, Amerika'daki şeraitler bizden yaşadıkları ülkemizde maddi bakımından belki yemiz ama manevi bakımından var olsa bu bunda değiliz. Yani bu yerde bundaki hükümet, bundaki başka ruhsat yok. Çünkü niye? Türkiye veya diğer başka memleketler gerek ekonomik bakımdan, siyasi cihetten, askeri cihetten 3. sınıf dünya devletleri. Bu güçlük memleketleri karşısında bunlar biz diyemez. Bugün dünyada 2 güç kaldı. Kıtay ve Amerika. Bugün Amerika
Bizim memlekette var bu. Bizim çevremizde Kırgızistan'da annesi var, Kırgızistan'da annesi var, Özbekistan'da annesi var, Tacikistan'da annesi var, Afganistan'da annesi var, Irak'ta annesi var. Yani Amerika hem memleketlerini gözünden uzak, ağayak kapar, şöyle bir atak yapar, yürek mesleği. Bu haber karşısında Kıtay'ın ekonomik, siyasi ve askeri gücü var. Bu güç Amerika'nın rekabet. Bunun için her ikisinin gayesi Orta Asya'nın veya Şarkı Türkistan'ın bayrağı ekonomisini yapmak. Yoksa Mağdurlarına da içeride şu Yunan Beylik, politik yemez. Ama bizim de ihtiyacımız var Amerika'ya. Bize dost kullanmak ihtiyacımız var. Bunda oturup karşılıklı yaklaşıp azami, asgari faydalarını memleketimizin mühendisliği şeklimiz birinci dereceye biz bu hükümet kurup yaptık. Bazı şeyler değiliz kurduğuz ama bizim öyle tukalarımız var. O yerde şunumuz var, bunumuz var, bu işlerde zarar oldu, yapıldı. Burada işte kurmalı insanlar değilmedi var. Ama bugün eğer bir istiklal alırlarsak, istiklalini hiç kimse girmiyor. Hiç kimse istiklal edemiyor. Bununla bir bedel verişimiz gerekir. Bu ya can, ya kan, ya mal, ya başka bir şey. Filistin meselesini görürsünüz. Çocuklara tanka taş atıyor. Tanka şeyi söylüyor, ondan geliyor. Şu cihetle bizim de nemimiz elbette Şarkı Türkistan'ın istiklali için gerektiğinde vakıfçı tutan halk şükür başvurduğunuz olmasa başvurduğunuz kanımızı da veririz, başımızı da veririz. Ama ben okuştura gidelim. Evet, benim de tukanım var. Ben manastır. Evet, güzel. Tukanım var, tukanım var, tukanım var. Benim de şu tukanım var. Evet, tukanım da gelsin. Çünkü onunla zarar kendisi mi tutuyor? Bunu gözüne alıştı. Günlük faydalarla, günlük nelerinde hiçbir zaman göz aldıramayız. Bayramlar 3 metre, 5 metre gram bile 2 metre falan veya Türkiye'de Satay Amerika'da Türkiye'de görmesi mesela böyleyiz. Mesela öyle bir kalkın, kurtuluş için demek gerekiyorsa şunu yaparız, şu cihetten biz bu bu teşkilatta at satıştık, gönül verdik. Bu teşkilatı ilerletilen Enver Efendi'ye ve Amerika'daki milli haberleriyle yeniden çıkartmak etmek. Hem de Mahmut kendi teklifin neyi görüşü, buna alışkılmayı, bugün de prensiplerini ortaya koyarak ona ki meclis bile çok önemli tekrar bir gayet. Bu doğru. Biz hazır 30 kadar şeyde milletvekili namzedikte. Bugün dünyadaki siyasi ve endüstri, ekonomi cihetleri kalırsa 15-20 yazar etkiler bakanlıklar gidiyor. Ama biz bunları sevmiyoruz. Asli fonksiyonu olan bakanlıklardan ayrıyız. Başkalarında menceliklerimiz değiliz. Bu sebeple biz şöyle bir Vedat Emrecan telefonda da ben şurada bir hazırlığımız var. Bu ayakkabı Yani bu hükümetin 11. ayda, 11. ayda, 12'de ilanı ilişkinin ne demişsin? Bana biz oyladık, düşündürmez. Hakikaten tarafımızdan ihtiyaca kararlı bunu artık sonuçumuz. Bununki, bunun da hem böyle hükümet var. Ediyorlar. Ama bunun, madem bu ısın işimiz başladı, hiç olmasa
11. ay kadar mesela neyin bulundu? Mesela işler Cenab-ı Allah Xitoy şu kadar büyük. Her qanday yerga bizim işler. Bundaki merkez kursak mı yarıştı da bugün ben işimizi tutup olsa. Sizin teklifiniz bu Amerika'da bizden desteklemek olarak bir bu başka meclis milletvekili. Yani bu işin başını madem başladınız, işini madem başladınız, yani başını çıkarın bu işi. İlan edin. Meydana çıkın diyor. Meydana çıkarın. Ama bu hükümetin kurulmasın. Hükümetin içinde işleri var mesela. Hükümetin aday balklarını, milletvekillerini, ministerlerini, parlamenterini hemen dolduruş sınır meclisten emez. Mesela doldurmak zorunda değilsiniz. Zaten sizden halk tanışınız simbolik iş. Onun için madem bu güzel bir vaziyet aslında siz kaçlık adam kilerseniz mesela 6 aydan beri hareket ediyorsunuz. Eklemez teklif kıldınız mesela. Çoğuları çıktı. Hazır kadar da yani mandaj kalmakta kim katıldı? Onlar yani buğday, zaman burada 6 aydan siz çıktı. Teklif kılmaya adımız yok. Yani beklese, yarım saatten beri bekledik. Yani bekleyemeyiz. Yani bekleyemeyiz. Ama lakin bunu zaten beklemekte, işte saplamakta, arka kaçta, zikirde büyük yatırımı, bunu hem meşgul kılamadınız. Şunlaşık bunu benim fikrim, bizden fikrimiz yani. Tam tarihine, mesela 11. ayın 12'si ilan edilmez. Şu gün hem şu gün bulunur desek, yani bunun presidiz, yani bunun basın yayın işleri var ya, bunlardan her şey bütün internette mesela büyük bir idare var bu yerde. Bu idarenin kılınan şey, bizlerden vezifini alırken bütün dünyaya ilan kıldık. Bütün bizim mesela ben Enver Yüksek yakınımız, Cemiyet Oğuzlar ve kardeşlerimiz, yani başka medyalarda yine, jurnalistler, televizyonlar, radyo ilan verildiysek 15-20'ye birer ülkemizde. Bu da bizim kültür aldı, elip bunu bütün dünyada. Yiyip 500 bin, 5-6 bin, 10 bin jurnalist ilan veriyor. Bunda diyelim, bunlardan hem skillip istirahatlı diyelim ki ben. Ama şu muhbirlerin aldılar, şu radyo, televizyon, mecmua, jurnal, aldılar, yazdılar muhbirlerin aldılar. Ekranda bizim bu kılavatkan işimiz, dünyadaki bu işlerden burada görünür oldu. Bu görünür oldu, yani 9'da ilan. Sen 9 tamamlarsın. Ben bunu 25 çıkardım. 25 saatlerimiz çok büyük bir sebep olan. Şöyle yapalım. Kars'ın Çok büyük bir sebep. ya şehir var, bu kadar böyle 5 yıl anlatılmış. Evet. Sonuçta bu işin madem 5 yıl. Mesela bazı şehirlerin yapımda öğretmenim var. Yapım gider mesela en çok en çok savunması. Sonra böyle savunlarda. Sen yapımda mesela tavsiye, bilgisayar yönetmek yapacak. Yeniden de yapacak. Yapım, geçer. Preslis, müşahede preslis bir bulavattanlık tükenki program ve bulanın eğerlik program hakkında son dünya bunu $500, $99 pul türlü kredi kartı internette. Bu idare bunu Türkiye'ye edip tamam olarak geldi. Bunun bir sarayda bunu aynı madde yazdık. Bunun şimdi devamının 5'ini başlayınız. Bunun ahiresini toluk mükemmeli 11. ayın 12'de yani. O zaman şunu da yapıyorsunuz. Meşhur manada çıktı. Hazır biz bu rezalet bakanlıktan istihdamımızın şundaki bir politik bir manada istiyoruz ki bizim reis ile hükümetimiz müşterek 12 November'de ilk toplantısı yapıldı. Yani yarın mesela o kapital gelip Yani kapitala gittiğimizde, değil mi? hükümeti kurdu. Yine şu kişilerin talimatını verem istedim. O demek zaruri. Belgenden ki meclis ile hükümetin işleyişi var şimdi. Hükümetle meclisine göre yapman lazım, açtırman lazım. Bir merasim olması lazım. O kişilerin bir an kısa kılış gerek. Devamlı değil. Parlamento tabii. Hükümetle karşılamak lazım. Mesela prezident olan kişinin usulen bir kısa kılış gerek. Onu da bir kısa ne zaman sonra? Mesela şu dünyadaki bu yapılan formada uyduruşumuz gerek. Dünyada kimi kanıtladı, prezident olarak adam kısa bir şey. İşte Premier Minister olarak kısa bir şey.
vekil olarak kısa bir şeydi. Bunun şarkı üstten parlament kasanında herhalde hocamızlarında yaşlı şeyler 60'larımızda bir kasanın yazıp bir metnin koyamız. Ona gelip kuşları toplayacağız. Yakıştırıp şu an gökletler. Ama ne diyeyim zaten? Şimdi şunlar bir mesele var. Bana daha ben 10 yıl avaktalısı veya 5 yıl avaktalısı ben can konusu. Hiçbir işin hiçbir yok. Ben ama şu mesele bir yerde hepimiz relik gelse biz orada hizmet çekişiriz. Eğer hepimiz ministeri, heyet olsak o bizim de sahamız olur. 30 kişi parlamento olur. Mesela biz şimdi 15 kişi bakanlar bulursa 45 kişiyiz. Tamam mı? Bu 45 kişi bizim en tespitlerimiz. Ben artık şunu sormak istiyorum. Sizin bu tayarlı komitesi, o hükümetin terkibini, tespitlerini, kimler, Hamza yani bizden bir işlerimize düştük ve bunu önce yani aday listesi. Bu aday listesi bağımlılıklarını soracaktım. Bu bir ikincisi parlamentonun biz 30 kişi bu parlamentonun da aday listesi bağlı. Şimdi düşünüyorlar, bunu koysak benim tespit edilmiş çok değil. Böyle görüp bizi gözünü geçirip veya bunu giyip bundan sonra bu adamlar tutuş lazım. Siz bu görevde o ikinci kesimde resmen kesemezsiniz. Neden bu şey yok veya kabul ettim bu vazifeni. Demek o şeyden kesemlerin kriminal direkt lazım. Biz onun için Azerbaycan'ı yakmayı toklatmayız. Böyle bildir yayınlar şartları İslam'ın Kuriş'in zörüyle kanaat gelmiştir. Bakanlar bir şeyimiz tespit edilmiştir. Anayasa Anayasa taslağı gözden geçirilmiştir, düzülmüştür. Yeni bir şekilde değil. Yani mesela mücver bir şekilde okunmalı. Peki, resmi ortamda olaraklar önemli şahsın. Kesin bu görevlisi kaldı. Bundan olmasa hazır yani benim biraz onun düşünümünü anlattırmam. Ben onun için dağıtım. Genel olarak bana göre mi? Bakın bir zaman müsaade edin. İlanına kadar mısın? Ama ben sana bir aslında hükümet biz hazır niçe özel kuralım bu tespit yapmışız. Ona ki adaylar tespit yapmışız. Şimdi bizge şunlar gerekli. Halkaralık cari boldan şu bir prezident lazım. Onun da bir muavin lazım. Bir muavin. Bir başbakan, primer minister, onun da bir yardımcı lazım. Onunki dış işleri, yani harciye verilmesi lazım. Dış işler. Onunki içki işler, bu ülkeler. Maliye ve ekonomi sistemi. Teknoloji, tarım ve av çarpışmaları sistemi. Köy işleri bakanlığı. Adalet sistemi. Bu tabii bayraklar, yeraltı üstü bayraklarını, yerüstü tabii bayraklar listeliyor. Bizim petrolümüz var, mayemiz var, gazımız var, altımız var. Kültür ve marif listeli. Yakşı, şu Saddam Hüseyin'deki bu ne sallantısı olsun, okşaş bir enformasyon listeli lazım. Kıtayla kısmetlik. Enformasyon listeli. Belki müdafaa, savunma, orman, transport ministeriği, turizm var. Bir de ne sağlık? Sıhhiye. Sıhhiye ministeriği. O Farsça oldu sıhhiye. Kaç yaşı oldu? 15 oldu. 15 oldu. Sıhhiye. Bir dinleyelim. Ben nasıl birleştirdik? Bazı meseleleri mesela Emanet cezasına karşı
Cevaplardan önemlenmemiz yani. Bu kişiler kuvvetle bir insan. Burada 10-15 eden kişi, mesela Gürmaniye'de 100 yıldan 15 kişi o adam için işleydi. Benden adamlar var. Mesela Türkiye'de 70-80 adam Şarkı Türkistan informasyon merkezi için işleydi. Bunun üstüne yakın bu adam yani Şarkı Türkistan müstakillik teşkilatı kurdu. Bunun mu yani dinleri programında yakaladılar, ilan kılındı. Yine Gürmaniye'deki demek kadınlarımız ama kiriş istedi. Şahsen çocuklar başında dedi. Bilen de okumayamadı. Sınıflarda Washington'da 9. ayın 13. güne bu seçim hakkında başlatılmasıyla, seçim kılısıyla ve okumayamadı. Telefonlarda internet oturuyor. Benim adımım hazır. 19-23 oturumuz dedi. Oturumuz telefon açacaksınız. Telefon konferansda kalıp tam bizim fikrimiz verir. Biz bu işten çıkardık. Biz bir alet sayman bizim eden. Bu lazım mı? Bu lazım mı? Niye mi lazım? Adam lazım mı? Bizde eden. Şunu okuyor. Yapılan çıksa yani eğer bunu çeksek, eğer muhakkak adamlarımız bu olsa bize tekrar bu araştırmaları takıklarımız çünkü bu adamlar hem de şuna üstüne çıktı. Bunlar 10 yıldan içinde. Bunlar 40 yıldan içinde. 5-6 sene içinde. Bunlar bunu sürdüğünde hükümetini kurarız der. Biz ortaya çıkan diyelim, ordumuzdan kopar çıkan diyelim, biz yani bunu bütün dünyaya yapıyoruz. Bu cereyanda sonra üstüne çıktı. Kim bizge görevler buldu, ilham verdi, destekledi. Kimnin bu işten karı yok ya, kesamının karı işim yok, kamasan işim yok. Ya yüzünden şunu kıldı, kimler bununla yani çın jürgeden karıştırdı. Bunların hepsi ayağında. Müştaq bir zamanda, müştaq bir peyde. Eğer biz yani, ya biz toxtab turib, kütüb turib, yani şikayetçiler teysa, yani mançilik biz paydalı kol keltireleyken bunu hesap etse, ziyandan paydası çıkırak olsa elbette şunda kalırız. Ama düzenler yani kıslarsan hazır, kulağısın, biz bu işin kalmasını 5'ini çıkarıyorduk. Bak baş geçsin. Madadaki bu beden, vücut, fut, kol, bunların hepsi asla tarzı. Teğmenin üstünde bir şekilde çıksın yani. Tabii. Kademe kadar. Ürünü ben tutamam. Layık insan toplanmasa, olmasa, olur elbette. Biz o sınır adamlar var. Sultanlar tutken vakitli adamlar var. Her bir şahsinin adamları var. Eğer bunlar biz alırız. Şimdi onun hikayede bir soru var. Bu mesela bakanın, bu vezaretin öz kolaslıkla bulunan bölümleri var. O ayrı şey. O da umum müdürlük, o sonraki meselesi. Şimdi efendim o zaman sembolik Şarkı Türkistan Cumhurbaşkanı'na, prezidentine namzet var mı? Biz burada cemaat bir şey, kim buradan olsa biz bu iş yeni bir şey emez. Çünkü ben burada emniyet gözüküyor ki Türkistan iş emez ki o. Prezident Türkistan hemen akademinin üyesi kadar da gösteriyor. Oluyor. Bolsa bunu böyle, bunda kol kültürüsten emez mesela bolsa kağıtlardan hesap yazma yapar. Kimden gelmezse bolsa bu böyle. Herkesin ikisi geçiyor bu kol kültürüsten bu nasıl olmaz? Bunun da başka manasını manda bir mesele var ben. Bazı meseleler. Demek biz sınırın altına gelmiş. Mesela yeşimiz yani küçük, mücadele tekrar tarihimiz de küçük. Elim o yerim var. O baskıda sizin günden ıslattırıyoruz. Oradan belirli bir sınırsınız, yeşimiz buraya yani. Sultan Mahmut Kamil'de elbette kısa faaliyet. Şimdi ama aynı faaliyet, aynı yıl mücadelesinde okşaş bir yapış ortada demek. İkincisi, müdahale şarayette bu mesela boza, menedek bu ne işlemez, o işlemez. Hiç olmazsa Washington White Sultanlar gerçekten biz kastet noktalarına getiriyor. Nazar göktüğüne bakmayın, kesin de olsa. Amerika'da menedek var. Prezident nasıl, başbakan nasıl sayılır, bunlar kadar çıkıyor. Lakin bu dedik ki mesela bu ne? Kan nerede seçimiz var? Adamlarımızın yedik yetken.
Orta Asya'da var. Pançkir'de Pançkir'de bilmeyemem. İstanbul'da var. Kırmaniye'de var. Mesela bunu dedi ki bu adam mesela bu işte kılığanları. Kırısı doğrudur. Hani başbakan bulduğuna kadar çok o Washington'da buluş gerek. Burada Washington'da buluş gerek. Washington'da olmasa böyle demeyelim. Bir bakımdan adam tutamız disakanda Kırgızistan'a varaldı. Avustralya'ya varaldı. Diğer bir kışlar mesela. Bunu oylanan anlamda istiyorsan bu mesela dersen başımızın mesela sultan kasıp yaptıkları başka derslerimizden yani yüzlerce derslerimiz var. Bunda şeriat aslında yani elbette bunların arkasında buluşu isteyemem. Benim siyasetim şu. Bizim İstanbul'da bu meseleyi görüştük. Sizinle bir tartıştık. Bizim Türkiye'deki bizim cemiyet reyi diyor. Reis-i Cumhur sembolik ve pasiftir. Ama bütün yük taşıdıran motor dedi ki Ukraynistlerimiz hem dinamik yaşamışsın, hem insan mısın, hem bu meseleleri bilen biri olsun dedik ve biz cemiyet rayi kelimemiz. Onlar bizdeki varanlık hesap sıratmayı o cemiyetin fikrini sizlere beyanlamamız. Cemiyetin şunu diye, şu Enver Efendi'ye Prime Minister olarak opsiyonda kalsın. Yani opsiyon Prime Minister çünkü bütün yük President'imiz Prime Minister'de. Hoşçakalın olarak gelişmiş lazımlar diye bizim cemiyetin bir fikri var. Bunu sizlere sunuyorum. Yani bizim gönlümüzde Başbakan olarak Enver Kusur Turan'ı yatıyor. Ve bize de böyle bir şey olursa gönlümüzde Enver Kusur Turan'ı Göz assam dünyaga men bulup adam yaşaysan için dep sordu vicdan. Göz assam dünyaga men bulup adam yaşaysan için dep sordu vicdan. Çoğun buldum yaşadım fil yaşkıça hayatın yolda davan aşkça tapmadım cevabını bulgaç beknadan tapmadım cevabını bulgaç beknadan kalbimde ökünüş min bir pişayman vicdanım soraktın toktumaydı hiç kalbimde ökünüş min bir pişayman vicdanım soraktın toktumaydı hiç nimedey icattın bolmasa töhtem kızardı yüzlerim yokaldı külkem yüreğim cevapsız turattı tıpkınç yüreğim cevapsız turattı tıpkınç Dedi ki vicdanım göz içip kara karvanga gişip salgın cenge at dedi ki vicdanım göz içip kara karvanga gişip salgın cenge at gafletin uygunu
Derdimni ruslab intildim kurashga manzilni boylab sezdim men o'zimni shu chog'da farhod sezdim men o'zimni shu chog'da farhod benim bu yaşlarımda hiç bilmem. Hiç olmasa hakkım olsun, işim olsun. Yaşaysan için dep soruşturuştan elbeten için dep cevap vermen. Yaşaysan için dep soruşturuştan elbeten için dep cevap vermen. Bu yaşaş yolumdur yanmaymen hamam. Vatan halk için varlığım kurban. Bu yaşaş yolumdur yanmaymen hamam. Vatan halk için varlığım kurban. O'xshash xabar qanday yetkazdik degan vaqtda Alik Ma'ali Amerikalik Uyg'urlar jamiyatidan chiqib bo'lgan vaqtda 5-yanvar 2008. Bu jamoat o'tirib qo'ydi. 200 dan oshig'imiz o'tirib qo'yadi. Har birisining qo'liga bizning berdi taqatdi. Qopdoq bu biz. Ikkinchisi İstanbul'daki bizim nimaga jamoatimizga vakolatdan kelgan vakillar bor. Bular bu bo'lmasa Abdülkadir Khan ketdi. Evet, hatta sen kimsiz kim olsam anlattım. Ben İstanbul'dan vekillik geldim. Sen göçmenler derneğinin o, Nime'nin o, Seyit Tarancı'nın teşkilatının bunun vaktinin o, ya ki Paşa'nın işaretinin bu dernekten ben İstanbul'a vakalet ediyorum. Meslekleriydi, İstanbul'a vakalet dernekten geldim, mesela Seyit Tarancı tarafından. Ama ben her kandak dedim olsa, sözüm olsa İstanbul'da dedi, şırınız iştirak oldu. Çünkü ama bunun video hemen yazdı. Bunun için bir dosya yazdım. Dosya hazırla, yapılmak zorunda hükümetimiz zaten. Dosya derken Kolumuzdan verdik. Seyit Tarancı'ga imam. Kayseri'deki Seyit'in tüm Türk'ü verdi. Bu verdiki, nimeге İstanbul'daki bunu da verdi. Bunu edip bize yapırdı. Bir nuskası verdi, onun kopyasını çekip sizden sana. Birine göçmenler diye verirsiniz. Birine yüzünüzden teşkilat alsınız. Birine vakıf verirsiniz, sen ne yapacaksın? Elbette ben şunu sonra geldim, nimiş ki geldim bu yerlere. Kettim mi? Kettim. Bir vakitte başımda anca bir aynaçı cevap gelmedi. 15 gün buna bir cevap gelmedi. En andaki o sizler bu adam Türkiye. Bağırgandaki ben Orhan Bey'den Halif Han'ın derece ettim. Ne oldu? Cevap gelmedi. Hemen az yolladı. Nimiş cevap gelmiyor bunlar size? Hemen millet anlatırlar. Diysen bu keteşkelerden mesela videoda veriyoruz ya. Bu Kadir'de şeyde nasıl var? Bizim keteşkeler var. Bu hazırda Emercan Ağaç'ın Neyse. Neticede ait yok. Biz de gidersek Zaten Nizameti ketmiş o zaman. Rakının başları o. Abdülkadir Ağa, Doğu Türkistan Kültür Dayanışma Derneği'ndeki sekreter. Bunun rakının çıkartması yok bir şey. En azından bu Abdülkadir ne demek? Emanet düşmedi. Abdülkadir ne yapar? Benim aldığımda bir adam hesap etmedi. Sen amanete hıyanet etmişsin. Bundan sonra tam o bizdeki bağlantı siz geldikten sonra Kızılbek abinin bana e-mail yazısıyla başlandı. Ben başlarken bir şey bu kişinin sizler gittim. Madem size göçmenlerden vermemesin, başkalarına vermeden de ben vermek vakit tuttum. Tutmak neyse Muhammed Göktürk'ün oğlu benim ablam önce sekreter var. Kur'an yok. Neyse, Uygur varken o Elif siz kim olursa benim sana sekreter edin. Nerede? Yani kim varsa Muhammed Göktürk var. Yani kim varsa falancı var idi. Ondan olursa mesele bu. Böylesinden bir şey oldu. Alımca. Kandak bunun gibi bir haber taptığımız var ise ya bu nesimiz hiçbir haberimiz yok. Bir anda olsun ben Avrupa'da telefonunu aldım. Telefonunu aldık olan ki yani bizim internet'te torba deyip karar. Hemen her sallık dedi. Bu hafta biz size teklif ilerletmeyecektik. Teklifte ilerletti o. Yani tekrar ilerletti. Bunun için sizler kandak karayısıdır yani. Desem anda olsa ben bunu paşa bilen. Memlekette bir haftalık seyahatte. Paşa mutludan kıldı. Paşa düşen bir ilgili diler. Türkiye tarafı paşa geldi.
Tutmak desem paşam kim meydan bulattı? Paşam. Hak çıktı dedi. Madem hak tutmak desem paşam dedik tamam evet. Duydum ama böyle bir şeyini ben burada bırak sonra ben döneceğim İstanbul'a. Onu İstanbul'a kayıtlandık diye İstanbul'a kayıtlandık diye. Ben bu mesele müzakereleşimiz dedim ama müzakereleşim ben sana düşen cevap vermez dedi. Bunda düşen bir ötte 8 gün ötte gap yok. 3 gap oldu gap yok. 3 gap oldu gap yok. Gördün mü? Değil mi? Değil mi? Kız ne bu? Paşa, Rıza Tekin haber dedi, telefonda yaklaşık. Yani ben bir aydan keyin haber alama haberinde, yani telefon desem, yemin dedik ya Rıza bir kez telefon kıldı, telefon açtım. Bir paşam yok ama iyi dedi. Bu da dedi, biz paşa olmak için hiçbir narsa haber veremeyiz. Şimdi ona Hızır bu paşa bugün telefon açmadan, evvel haber vermekten, Allah razı olsun. Ama ben şey diyeceğim, Rahat Rısta'na çıkın, üyelik buraya çıkın, itibaren toplantı var, gidemeyeceğim dedi. Tamam, siz bir adam gönderecek misiniz acaba? Sizler büyük vakıftan dedim. Ödücüleri göndermeyeceğiz. Ahmet Göktürk de var, başka da var. Onlar geçse, giderse bizim vakıf yalnız kalır, eskimiz kalır. Onlar da gidemez. Onlar da siz yapın, biz son bir yani Allah sizin için yardımcınız olsun diye. Yalnız şunu unuttuk geçmeyiz. Tamam. Burada toplantısı oldu bir yerde var. Burada toplantısında bu hastanemizin meselinde yapıldı. Bu uzun yazmış, kalmış bir o zaman. Dayak hazır, bu Enver Can'a bu Türkistanlarda buraya gelmiş ve dünyanın bütün Türkistan'ın bir ülkeleri. Bizim izleyenimiz de böyle. Buraya gidip yardım değilsiniz burada. Çünkü bütün havazlarda, kanunlar, bütün Türkistan'ın bu konularda erkek şahit. Toydunu ben. Ondan sonra biz üniversite toplantı kılıp bir yerde tezgah yaptık orada. O yerde her nasıl çağırdı kılıklısı kendine. Yazmış Abdülkadir Ahat'ın kendi. Bu kişi hem ne sözlerde, hem de kanunlarda, hem teğmen, hem de havasında, hem mesleğinde delil var. Delil var. Onun için burada bu çok masum. Efendim, orada şöyle bir durum var. Abdülkadir Ahat'ın o devletin yanına taşıdı. Arada 50 metre. Bir gün dedi ki, ben Amerika'dan sizlere bir paket askerdim. Hükümetiye şu paketi size bir makul ver dedi. Bilgisi Ahmet'teki hamdaki başkaları da etkiledi dedi. 3 katlı, 4 katlı ben telefon ettim. Ne paket dinlemiyor var. O paket dinlemiyor yapıyor. Emanet selamlara. O gün, bugün kadra bu emanetini verdi. Ama şimdi biz kendisi daha gelmedi. Buradan dernekten kimse daha gelmedi. Onlara uğraştık ya, yani faks olacak. Davet yazmak, veri yapmak. Sonunda hiçbir şey yok. Eğer aşağı baskı olsa bakanlığından Türkiye'de hızlı gibi oluyor. Mamnun oldu. Mamnun oldu. Hazırlıklar yakın buldu. Onun için önemli şeyler yapılan olsun, havalı tercih karakter olsun. Olması bu işine aşağı alttan kravatla Karadeniz'de de Aynı sevgi, aynı şey beni sevdiğim hazır Mühim bu var. Şeyden İstanbul'da ne yapıyoruz? Siz bir şey girdilemediniz. İnternet bu şey geçti. Böyle Nişke'ye geçtik. Baktık ki Doğu meselesi başlamanın önünde paketlik vardı. Bazı kendi adamaya çıkıp hani memleket başsız kalmış. Her günde göre bir şey söylüyor. Bundan bir tür değişikliği. Pozitif bir ilişkiler çok bir şimdi söylüyor. Şimdi bu mevcut bir olarak dış ve hariciye sırasını koyması. Bunun da şeyleri var. Formülleri var. Eğer internet yoksa o kişi o problem
Cumhurbaşkanı ise sembolik. Bu sembol Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'dan, Türkiye'den, Almanya'dan, buradan hem köklü nasip diye aksakal kimseyi Paşa gibi, Paşa'nın müsaade gibi bir kişi Paşa'nın üzerinde fayda var. Fayda var. Sonra general, fazla baskı olmaz. Olmaz. Mümkün değil. In Kashgar and 1944 in the Ili region or Guljar of Eastern Turkestan. And this is the national emblem. And he is the leader of Eastern Turkestan. I mean, he is the president of the Republic of Eastern Turkestan. Ben fakat bu Doğu Türkistan davası katkısı var. Çünkü kişinin oktan bulmak için, işte fikirlerini, katkılarını savunmak için. Azıcık ona vaziyetleri var. Çünkü ahinden ruhsat kullanmalıysa, o genel bir mevcut olan şeraitte, azından bir vaziyetleri varsa, yeni bu Kıtay, yeni bu uçlar, Allah'ın adımız Allah'ın da esif aldığı der, kesinlikle hükümetlerin ruhsat aran bir vasıtacı kullanmış, tatlı sormuş. Ben dedim, vaziyet anladım. Aslında belki bu. Üçüncü sikim katlaştı, ikinci sikim katlaştı. Birinci kurultayımız zaten biz terk yanı görüşmeleri biz yaptığımız zaman, o zaman Allah baştaki Turgut Uzar'la verdiğimiz zaman bu birde ben vaziyet aldım, kurultay katlaştım. Tüm fikirleri verdim, bu olsun bana teklif edildi, vaziyet aldım. Şimdi Paşa'da benim konumum mesela. Paşa'nın azıcık var bir tarafı. Eğer bir görev taksim etse, Paşa çok Türkiye Cumhuriyeti'nin yetki olarak görüşüyor. Mamurlardan teklif kaldı, alabilir miyim? Kendim istedim değilse, eğer siz nefesini alacağım ben Paşa, alacağım. Yok, sakınca almamışsa, Paşa belki bir şey göğüstür, ben teşekkür ederim, ben destekleyeceğim, vaziyet olması da mümkün. Sizin geldim. Mamuk'a geldiğimde bana gazi, bunu okumakla, bana tam ilim dedi. Parlamento başkanı olurdum. Şunu kayısı koyanlar, o 12. Kasım içinden söyleşip cevabı dolduran parlamentonun başkanı, ben cevabı tutmayayım. Tamam da, parlamentonun mesela, ben o 12. Kasım içi ağzıma bakallar, işte yaran bildireceğim, bunun çünkü onunla hükümetlerle görüşmem lazım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nız benden de böyle bir şey. Yalan almış göğüs şu mümkün. Aşk kavramlıkla kuyanlar, ben şu cevabım ne? O da bilmelidir. Şundan olmakken biz artık Muharrem Ministerliği'ne yana kayda başkanlarını köstü, Muharrem şimdi köstü, Muharrem Ministerliği'ne Bilmeyenlerine esnaf hatta. Medeniyet Meclisi Sultan Mahmut'a Özbekistan. Bilmezsen de var. Ailesi yapmadı. Muharrem keserken biz bilmeyenler ben bir de ziyade. Gözüme ait üniversitedeki profesör Ermeniler gibi üniversitedeki var, ben var. Japaniyad bizim vakti ama yani Avustralya var demek. Hem de var şirketçi. Bilmeyenler göre Muharrem Nazır mesela hazır başına İslam vazifesine ait mesela hazır bizim işimiz yok vakitte dermal mesela Bali Ministeri'ye devlet belgeleri temel cümleler kullanmış hazır ilgili yok mesela bir tarafından hazır kızlarımızın işini bir vakit mesela sakınmaz ve başkalar oldu mesela ucunda burada bir içimdeki eyle gidiyor. Yani bu oğlu mesela olsa, çık oğlu mesela bunu, mesela bir araya yok. Neden onu... Mesela Japonya'ya başlık verdiği hakikaten münasebet olur.
Kendi milyonlar yapıyor. Yok, öğrendi de bu siyasi olarak O zaman ben de bir fikir. Peki, şimdi bu kültür yüksekliği ve marif yüksekliği var. Siz Başbakan Yardımcılığıyla birlikte marif ben Başbakan Yardımcılığı marifin çıkışı yok. Çıkınca Başbakan Yardımcılığı marif medeniyetten sorumlu. Başbakanın yardımcısı sizin sahanızda Dışişleri Başkanı yardımcısı. İşgalden bu işgallerden olacak. Bu yapar yardımcısı. Benler olsun ya. Bu sorunu biliyorsan Şirketten böyle Şimdi arkadaşlar ikinci başbakan yardımcısı dinleyin. O zaman tamamlayalım şunu. Arkadaşlar kendi aramızda konuşalım. Arkadaşlar lütfen çocuklar baştan itibaren toparlayarak geliyorum. Cumhurbaşkanı Ahmet Egenberdi. Orunbasarı Abdülveli Can. Başbakan Enver Yusuf Turani. Yardımcı birinci başkanı Hızırbek Gayretullah. İkinci başkanı, ikinci yardımcısı Daniel Rahmet. Başbakan bilen Taşkışla Bakan Brigol. O kimsiniz? Geliyorum sıraya. Bir dakika. Başbakan Enver Yusuf mu? Başbakan, tekrarlıyorum. Başbakan Enver Yusuf Turani. Ama sırayla yardımcısı, birinci yardımcısı Hızırbek Gayretullah. İkinci yardımcısı Daniel Rahmet. Dışişleri Bakanlığı Başbakanın üzerinde ve yardımcıların üzerinde. İçişleri Bakanı Uygun Dil Mektebi'nin mesulü şartında Cenab-ı Hak Üniversitesi'ndeki Kalara Konuşması'nın bir kişi var. Böyle. Bunun içtimai pazara girdiğimiz işletecek. Bunun için bu halini işletecek kanallar. Şimdi bir millet. Şimdi bu adalet meselesinde avukat lawyer olması lazım. Bizim Türkiye'de çık bu işler olmaz. Bizim Kazak'ta bir gap var. Bir konakka var bir Kazak. Varsa basa gap koydu. Başta kesmiş. O genç cambasını kesmiş. Yanındaki mihmanı kesip şöyle bir dakika üçüncü ecele yapmış. O zaman demiş ki başta kestim aksa kalsın. Cambasını kestim konaksın. Yani bu bizim hakkımız demiş. Şimdi Avustralya Cumhurbaşkanlığı döver. Mağlup değil mi? Bazen şu anda bu ne çok. Zaten 3-4 bakanlık kaldı değil mi? O bak 5-6 bakanlık. 5-6. Biz biraz bilemiyorum. Başka yerlik biraz nazar salayım. Kanada, Germaniye, İstanbul, Fransa, yani uluslararası hukuku bilen, Çin'in durumunu çok iyi bilen, yabancı olan bir bu Kırgızistan, Kazakistan, Komünistler değil, ulan Kazakistan'ın izin veren bu, vermem de burada görevini bilemeyim ben. Avrupa'nın resmi yok, o da olabilir. Şeyde, bir dakika, Washington'da, New York'ta bir avukat var. Kamu ne? Kamu caddede kayıtlısınki merdini gelecek kamununda. Ya abi, onlar yıllar benim de soruyor bu adamın bir şey vezir viremdo diye alaylı var. Eğer bu sorunun vakıflarda çıkmışsa benim bunu toplatıyorsun bulurdu.
Yani başka olan yani birbirine bir şey söylüyor, doğru söylüyor. Şimdi bu bizim han usta. Vardı bu adamla kete Avustralya, Türkiye böyle biraz da başka yine böyle gidiyor. Krema. Ini arkadaşlar şu golde çıkıyor. Cezayir arkadaşlar mesela bizim odamızın gözü kıyıkan kişi karartıp odamızı mesela anlaştı. Yani Cezayir arkadaşlar yani bir fikir var. Teklifi yani menden başka adam olsa çıkma çıkıp benim etkiler. Böyle koydum. Ben sonra de. Bir de sözümüz kesinlikle. Halifa'nın da tanıyorsunuz. Halifa'nın bir herkesi var. Hamid var, Havuz var. Washington'da da kesin bir zaten. Hayat Yok, gerçekten kelime oldu. Çözümler, tepkiler, insan kelimeydi ama o bıçakçı bir avukat. Müzik avukat. Öyle avukat. Mağayan nerede? Kabul kılamda o. Ne diyorsun ya? Türkiye'de. İmam size soruyor İmam. Halifa. Tamam bak. Hocam soruyor sizden. Siz konuştunuz mu? Öyle bir şey kabul ediyor mu diyor. Sizin kardeşiniz yani. Avukat avukat ama. Sen kıl benim elimden sakın ben size kalbikirmim dedi. Ama ben insan değil. Ayşe. Avukat bir şey. Ama işte avukat böyle. Ben mesela böyle bir soğan veriyorum. Bizim politik kapının var. You want to pour some more? And then, Adalet Bakanı Dursun. Başka ne var? Tabii Kaynaklar Bakanı. Tabii Kaynaklar Bakanı. Yarası var. Var o sabitcan mesela ben deydi ama sınıf değil ben bir kişilik avaz ediyorum. Ben bir kişilik avaz ediyorum. Ben de şunu işte sınıf kalkan mı? Kim olsa. Kim isminiz ne? Ha? Sabitcan. Yevge. Sabitcan. Güzel onu ben anlatalım benim bulmayı ben düşünüyorum ama cemaat gibi karar Ben manımda razıleşim yerde, ben manım işimle anlaşmayın diye. Ben güzel biraz yapılatlarım başladım. Ben şu anlaşmayla desteklerim istihdar var. Ben bugün kişilik göre ben anlaşmayı kalıyorum. Marmızdan da güzel rastgele başlarından bulunsun yani. Ülkeler bu hukukun çıktıkken, asiyetin çıktıkken, adamın başka bir şey. Ama ben bugün mağayalarını görmek kılaydım. Ben güzel okan kesmem geoda diye. Ben kumasına yetişkiler, yetişkiler, kanbaylık kişiler. Ben şimdi anım tuttum tam. İsmini sağlıkma. Böyle normal de. Ben gazman görmüşler gelip koyardım. Sizden işleyeyim ben. Şu an milletvekili, ministerlik ne milletvekili? Bunu İnirgen ministerliğe dizik muhabbet olur. İnirgen ministerliğe de. İnirgen, nipet, kümür, sanat, aşem, gruplar İnirgen ministerliğe olur. Şu olduğun arkadaşlar sanat İnirgen. Bir saniye. Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanı. Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı'na Savuk Mehmet buyuruyor. Ya boşuna var küçük devlet birleşikler. Arkadaşlar dinlemiyorsunuz. Arkadaşlar ben oturum var ya çıkmadım ben. Dinleyeceksiniz dinleyin. Bak ben şakma kesip tam böyle talak. Şakma da gerekiyor. Aşağı geliyor. Kim oturmasın? Tabii. Arkadaşlar tamam.
Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı'na Savut Mehmet'i oyluyoruz. Kabul etmeyenler hayırlı olsun. En önemli başlanımız belgemizge, mağazanın yapılması. Ağlamca, eğer bu işler men artık yerden hem para information geldi. Information geldi. Information Minister'deki Celal Karakaş. İngilizce ya information siz bilmiyorsunuz Celal Karakaş'lar herhalde. Celal Karakaş bunu bilmez. Celal Karakaş'ın kim olduğunu bilmemiz lazım. Celal Karakaş Avrupa'da hareket ediyor 15 seneden beri. İnformasyon merkezi kurdu. Elinde 70-80 kişi var. 20 kişi Şarkı Türkistan'da işçi çalışıyor. Yurt dışında yani 20-30 kişi yurt dışında çalışıyor. Adam tabii profesör değil, doktor değil, tamam mı? Orada basit bir adam ama çok çalışan, akıllı bir adam. Dil, bir dakika. Bundan sonra dil, Uygurca, ondan sonra Türkçe, şimdi konuştuğunuz dünya burada siz bizim toplantıya gelemediniz, çünkü herkesle konuştuk. Beraber yaptık konferansı, Almanya'da katıldık. İngilizce konuşmadım adamla, bilmiyorum İngilizce nasıl var. Ama Seks tercüman bağlı. Onun için Milletlerden işkiye milletlerden gelme koyduk mu? İnformasyon konuşalım. Bu ne? Müşkül bakın sizler Keç gündüz kılamaktan işin Sayın Başbakanım, biraz sessiz konferanstayız. Bu gruba eğer başkan seçtik, biraz sessiz olması lazım. Evet, Enformasyon Bakanlığı çok önemli bir bakan. Celal Karakaş. Celal Karakaş'ı o zaman İçişleri Bakanlığı'ndan almamız lazım. İki bakanlık tek adamla olmaz. Birbirine uykas değil. Uykas olsa verelim. Ama İçişleri başka, Enformasyon başka. 300 kişinin işini yapıyor. O adam hakikaten işi yapar. Onun için söylüyorum. Siz benim gibi mesela adet basın diye devletin çocuk gibi büyüten bir adam değil bu. Bütün vücudu iletişimde. Bu değil. Şimdi Celal Karakaş görmediniz. Şimdi elinde 70-80 adam var. Avrupa'da Şarkı Türkistan davasını yürütmekte olan adam, Xitay bunu terörist ilan etmiş. 11 kişinin adı bu. İnformasyon merkezden çok güçlü olduğu için ben de terörist bileyim. Kırgızistan'da oylap kalmışyordum bu. Bu üstünde. Bir dakika, mesela şimdi bu terörist diğer devletleri kabul ediyor mu? Yok, kim istedi? Teklif var mı? Başka bir teklif var mı sizden? Yok, bak kişi kabul kılmadı. Yok, kabul kılmadı. Allah O zaman Doktor Reşide Gencer. Ayarlandım, Bosun Beşikçi. Amerika'da böyle düşündüğüm yerine. Bosun Beşikçi olmadı. Bir kişiden fazla bir siz değil. Turizm var. Hazır o sistemde Kaşgar'da İsmail Cengiz'le geliyor. Uygur. İsmail Hazırlık kelimesi Türkiye'nin en büyük turizm işlerinden çıkartılmış. Ben başından müdür. Onun eğer turizm dese şu bir şey vereyim mi turizm? Bu kişinin damadı bu. Bu İsmail Çingiz'e anladınız. Babanın mesela Ali Bey'den toplanan vakti Doğu Türkistan sahası bir takdiri o fikirler. Artık bu zaten demiş buldu ne?
Hazır Türkiye'de seyahat idaresi taksim edilir. Ondan başka Türkistan yazar, Türkistan topluluğuna yazılan muhbir, ihtiyari muhbir, Fenerbahçe milliyetçisi, doğru ki göçmenler derdiğince terbiyesi. Çünkü İsa'yı İsmail kimden söyledi? İsmail ondan geldiler. İsmail Cengiz. Biz Turizm Bakanı için başka bir Cengiz Han. Başka aday var mı? Turizm Bakanlığı için başka aday var mı? Başka bir gösteren vereyim bu arada. Başka bir var. Mağboz bu İçinizde kalmasın. Sonra demeyin yani. Bu böyle oldu, şöyle oldu demeyin. Yani kaç kaldı bakanlık bitti mi? Adalet var. Şimdi bu turizm konuşalım. Turizm için başka bir şey var mı? Adalet yani. Arkadaşlar adalet değil. Turizm Bakanlığı için başka bir isim var mı? Şu anda İsmail Cengiz var. Başka bir fikir var mı? Kabul edenler, etmeyenler hayırlı olsun. Ve iş kaçamında sorular doldurup ve şimdi hükümetimizin en önemli basamaklarından bir tanesi Adalet Bakanlığı. Bu arkadaşın avukat olması nasıl bir şart yani? Hayır şart değil. Şart değil. İki dil bilmesi güzel olur. Evet. Ama yoksa bir kişi Nereden bir kişi gösterir? Kırgızistan'da Türkmenistan'da avukat o. Kanun'da çıkan Türkmenistan'da. Türkmenistan'a yakın yakında çıkan çıkıntı bir nesil belirlenip getiriyor da. Ya oğlum belirlenip getiriyor. Türkmenistan bilir mi? Türkmenistan ortalığı için bilir. Belirlenip getiriyor da. Ben kanunu gösteriyorum. Kazakistan'da biraz tehlikeli var. Eğer Kırgızistan'dan bu başka bir şey almalarını dikeyler. Eğer sınıfta az internetten çıkarsak bizde sosyalistik hukukun ayetlikte olmaydı. Şu bunların hiç Dini işler başkanlığı kaldırıyor. Yok. Dini işler başkanlığı Arif Bekamet'in bir şurası. Arkadaşlar o zaman yazdıklarımızı kontrol açısından özür dilerim. İlk önce arkadaşlar bir dakika. Adalet Bakanlığı'na Hanife Erbaş Ketene'yi oyluyoruz. Kabul edenler? Azat, Anadolu. Hanife, Adalet. Buna koşulmaydık ya. Arkadaşlar yazdıklarınızı kontrol edin, tekrar edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öyle değil, öyle değil. Ben söyleyeceğim, sen kontrol edeceksin. Cumhurbaşkanı Ahmet Egen Berde. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Ahmet Egen Berde. Yardımcısı Abdülveli Can. Başbakan Enver Yusuf Turani. Birinci yardımcısı Hızırbek Gayretullah. İkinci yardımcısı Daniel Rahmet.
Dışişleri Bakanlığı Başbakan ve Yardımcıları, İçişleri Bakanlığı Celil Karakaş, devam edeceğiz. Maliye ve Ekonomi Bakanları Azat Mahmut Aydoğan Kubilay, Tarım İşleri Bakanı Nefise Özgen, Adalet Bakanı Hanife Ketene Erbaş, Tabii Kaynaklar Enerji Bakanı Savut Mehmet, Eğitim Bakanı Daniel Rahmet, Enformasyon Bakanı Celil Karakaş, Savunma Bakanı Kahraman Kocanberde, Ulaştırma Bakanı Saud Abdurrahman, Turizm Bakanı İsmail Cengiz, Sıhhiye Bakanı Doktor Reşide Gencer, Kültür Bakanı Sultan Mahmut. Sultan Mehmet. Muhammed. Allah hayırlı etsin. Bu şeyin başından beri bizge en büyük destek vergen, hiç taviz vermeden yanımızda en kötü günlerde biz bıçak bıçağa girgende bizde hiç yanlış taşlamadan bir kişinin bulduk biz. Abliken bu gerek geldi. Abliken bir pozisyon bir kere. Çünkü başından beri hatunu istemese de, yeri istemese de özü kendi kanunu koydu. Bizi hiç yalnız taşlamadı. Biz bir iki kişiydik. Hep üç bot bizi güçleştirdi. Şu Amerikan bir pozisyon bir kere. Abdaki var. Erteki seninle konuştuk. Washington'da sen sağlıkla ki mesela İngiltere'ye bakar. Yok, ben işgalden bana konuşuyorsun. Ben sağlık. İngiltere'ye başlıyoruz. Ya da şu ışkınla mağdiden sağlıkla kanne şu abdaki kanlar sağlıkla dışında abdaki diyazdı. Hem düşünüyorsun. Tabii şu an eğer çekilirse O zaman bir saniye arkadaşlar son kelimeyi söyleyeyim. Tabii Kaynaklar Bakanı Savut Mehmet, Enerji Bakanı Abdülkerim. Ya enerji kimi o Savut o gelmesi abdaki efendim. Energiya sağlık. Enerjiga hemen Qozog'istondan keyin ishqisini birinchidan ishqalari bilan bilaverasiz bo'ldi. Abdülkerim Rahman. Abdülkerim Rahman. Evet arkadaşlar, o zaman toparlıyorum. Yeni bir bakanlığımız daha oldu, hayırlı olsun. İmar İskan Bakanlığı'na Abdülhakim Rahman getirildi. Kabul edenler? Etmeyenler? Yok. Kabul edilmiştir, hayırlı olsun. Ortam şimdiden parlamento olsak namzatların bir önemli bir milyon. Elbette. Mama adamlar olsun. Şurada acayip bu başka iş bu ya. 30 kişi yani vekiller. Elbette. Milletin olsun, çoğunları, yaşları. Ayarlardan gelmiş gider parlamentocular. Ayarlardan. Elbette var. Bunu konmayın. Hükümet konmayın. Onun dışında parlamenter bir millet payı, bir millet. Şimdi saat 1'de de şu halde biz icra vekilleri yetkiyle özünde saylamış olduk. Aslında çıkıyor. Bu zaman Şikayet çıkıyorsun aslında çapırayla. Ya. 5 dakika yoksa bir şey. Hayır, ben şimdi demek istediğim bir şey var. Bunun bir hem insani, hem mecli, hem usulü ciheti var. Şuna beraber oturup tebrikleri mürekkep olarak tabi edelim. Seçim hakkı adil meselemez. Bizim mahalleye mutlaka yıkılmadık. Evet. Avuklaştık demez bu devletimiz. Şunu arkadaşları kesse, beraber bir amin desek ona ne olmalı? Ondan sonra bir şey mi var? Milletvekillerine tayin ediyor. Tamam. İkinci başkanı. İmam Zedek'e Gencer. Sen çok bak annem sağlık ne? Ben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Savcı'nı çağırın. Ben savcıyım. Yarın bir ministrine toplantısı. Yarın bir ministrine Abdülhamid, belki olmak gerekiyor. Yerler ben sizlik bir teklif var yani. Anladın? Elindeki bizdeki yani Abdülhakim de kalsa, bizden bu yere boşu hükümet kuruş faaliyetimize yani canından hatırı mesela biz library'ge merak olduklarımızda toks kilip duruyorlar mesela. Kardeşimiz bir mahallemiz, yurttaşımız, dava arkadaşımız Abdülhamid var yani. Mesleğimiz yani bütün dünyada kavrayıp gidiyoruz yani. Eğer bu yüzden neyse sahibi yani o kuvvetler ehli var yani burun üstündeki gibi kançalar okukan yani tabii bayraklardan yani bazı kuvvetler teknik o. Computer science okuydu. George Washington'ın PhD okutusu mesela. Şimdi bu kalkışmışlar. Adınız ne? Abdülhamid. Şimdi söylüyorsunuz ben de. Benim hocam devam etmesi Yani Şarkı Türkistan'da teknolojik bakan bilimle işte çağdaştırak ettik. İsminiz ne kadar? Abdülhamid diyelim. Ben bir teklifim var. Bakanlığın kılıp bir de bu bakanlık çıkacak değil mi? Bu böyle çıkacak olsun. Tamam. Parlamento ödeme kıdığan ezabının edem pası olur. Taşkışlar Ministeri'nin sözcüsü oldu. Hükümet sözcüsü oldu. Şunun birisi gelip düşersek olmam bu. Sözcü. Spokesperson diyoruz. Şunu koysak. Hazırcı mesela kadar koysam olur mesela. Enformasyon ikinci olabilir. Enfrastruktürü değiştirelim. Enformasyon üçüncü kim olmuştu? Celil Karakaş şimdi bu Celil Karakaş 15 seneden beri bütün Şarkı Türkistan'daki akbarat işini Voice of America devlette bölükmek olan bir adam yani. Bunun için informasyon işi tamam bitti. Taşkışlar Ministeri'nin sorusu. Ama Taşkışlar Ministeri'nin sorusu da baktık gelmeye çalışıyor. Taşkışlar Ministeri'nin sorusu. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Hükümet sözcüsü yapalım. Tamam. Yani bazı yani gibi yok. Adalet Meclisi'ne gidip arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman hükümet sözcüsü yapalım. Amerikalılar tarafından seviliyor. Sayılıyoruz. Hükümet sözcüsü. Hükümet sözcüsü. Hükümet Hatta özünden ve polisiye yapmaklı. Yalnız hükümet sözcüsü her şeyin için medyanın karşısına çıkacaksın. Bu işe hazır mısın? Devamlı göz önünde olacaksın. Yapabilecek misin bunu? Cenab-ı Allah'tan Şarkı Türkistan için ulu hizmete kılışına, Şarkı Türkistan'ın bahtın başına burada ben Allah'tan ders kılır. Hem nasıl tebrik edeyim, hem nasıl hayırlı olsun da acayip şey arkadaşlar efendiler. Yaxşı oldu, yüz bollar, 100%. Elbette imalar, aber siz kirgen gibiydi, siz biraz başka balık bir şey. Ya, onun başka teknoloji dedi, şu hep kaldı. Ne kaldı? Teknoloji kaldı. Bunu artık olmasın ya, alım var, o yapılan. Bolsun teknoloji ben gerçekten alım dedik, gerçekten alım okunan mesela bana mesela bunu yedik ki dersi mümenasebet olur. Bunu gerçekten alım dedik ki
Men hem yaşamasında harcayan verlisler, men arkamda hem cihetinde kanaldaki ismi mazlumlardan Microsoft müdürlerden gibi bazı ben ağaçları ama işçileri boşta kalemler. Peki, o zaman bir teklif arkadaşlar daha şey. Vallahi bir teklif. İşte Allah bu an. Moment. Bir teklif. Abdülhamid ile hem hükümet sözcüsü hem teknoloji ministeri. Bizim teknoloji teknoloji ya. Sizin biz ilerimizin yanında bir komşumuz var idi. Şimdi aklıma yanından kaldı. Siz de bizim yanında oturalım. Teknolojiler fen teknik yapmışlar. Minister hükümet sözcüsü. Fen teknik. Şunu bir kere hem sözcü hem benden bir Bizde hazır hiçbir işimiz öğrenmez. Fiiliyatta olmadan bir minister. Ameliyatları yok. Sen onun için bir kişinin üstüne 5 minister olan. Mesela İspanya'da sürdürmekte olan. İspanya'da bir aya 3 minister. Yasalarda bu sürdürmekte olan. Yasalarda bu şimdi 40 minister var. Herkes çok Fiiliyatta yok, kanalda var. Bunda ticaret başka yok. Şimdi bizim yerlerimiz Mayıs olsa ben ne yapmak istediğim New York'ta en katlı cenazeden basmış. Onun için ama ameliyattaki birinde Mustafa ne? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve akıbetu lil-muttaqin. Ve la udvane illa alel-zalimin. Allahümme iftah aleyna ebvâbe rahmetika ve yessir lana esbâbe ni'amika ve yemkeyâ. Dokter beraber dinlemiştik bu milletvekiller hakkında o isim. Zaman nasıl geçmedi? Ya yok. Ya sen bunu ters tutamla meydan baş kurşun kurada yapmayın. Yeni şahitçilik bu yakın kilola ha.
Yok, partisi. Bunlara başkanlar var. Özellikle tarafsız işler. Cumhurbaşkanı bu milletvekili bulmaydı. Tamam. Yardımcılar da bulmaydı. Yardımcılar da bulmaydı. 3 kişi bulmaydı. Demek burada 3 kişi yok. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 kişi var burada. Hayır. Aynı bakanlığı paylaşan 2 kişi de var. Evet, bir saniye. Onun için ben sayayım, ondan sonra yapalım işimizi. Başbakan, siz de beraber göz gezdirelim. Sayın. Başbakan 1. Kızılbek Gayretullah, Daniel Rahmet. Sayıyorsunuz değil mi? 3 oldu. Sana 3 kişi. Tekrar başbakan var, saymıyoruz. Celil Karakaş. 4. Azat Mahmut. 5. Aydoğan Kubilay. 6. Abdülhamit Dilek. 7. Nefise Özgen. 8. Hanife Ketene Erbaş. 9. Savuk Mehmet. 10. Daniel saydık. Celil Karakaş saydık. Kahraman Kocanberdi. 11. Savuk Abdurrahman. 12. İsmail Cengiz. 13. Doktor Reşide Gencer. 14. Sultan Muhammed. 15. Abdülhakim Rahman. 16. Abdülhamit Dilek. 17 kişi. Okey, 16 o zaman. 16 kişi. Şimdi demek ki 15 kişi milletvekili sarayında. Ağzından 10 kişi var diye geldi. 16 bağlı hazır. 15 bağlı. 15 bağlı 16 kişi Mesela dünyanın hangi yerini seyrediyor? hem de her yerinde olsun. Belki de karakterli olsun. Abiler mesela bu yaş çekmezse Ya 18 yaş üstü. 18 yaş üstü olsa, çok yaşlı olsun, orta yaşlı olsun, yaşlanmış olsun. Yalnız yaşlanıcı değil, çok yaşlı biz hazır 16 kişi geldi ama 16 kişinin her bir memleketten aldığı işkilin bir kişiyi göz bakabilir. İşkilin. İşkilin bir kişi göz bakabilir. Yani çıkrak nakosu var. Uygulan bir çıkrak yerlerin biraz küçük olsun diye. Dersin de yok bir işin mümkün. Biz bakanlığa almamız zaten bulur. Bakan bir İki mi? Şimdi milletvekilleri için aday arkadaşlar oluyor. Ne söyleyeyim mi? Kanada'da Abdülsalam, yani buradan 30 yıl Abdülsalam. Bir kişi, Kanada. Abdülsalam. Tamam. Abdülsalam. Bir kişi mi söyleyeceğiz? Yok. Başka. Kanada'da 2 kişi. Benim. Abdülsalam ve Tursun Nur'un. Peki, 2 kişi Kanada. Başka teklifi olan? Yok sonra yazarız. Şimdi değil. Masamı toplamak bir artık. Sağızın yok. Kanada 2 kişi. Evet. 3 kişi. İsmi sonra alalım. İsmi sonra alalım. Kanada 3. Türkiye'de 3. Başka? Türkiye çok. Kanada var, Hollanda'da var, İsviçre var. İşte sırayla söyleyelim hocam. Yani ben demek ki Avrupa'da işkinin uyarlıkları yok. İşkinin Daha bir şey düşün uyarlıkları. Peki, Kanada 2. Kanada. Evet, başka teklifi olan? Şimdi Kanada çıkmaz ama başka teklifi. Yok, Kanada'nın emrisi kim oldu? Yok, o sonra. Amerika'nın buraya geldi. Amerika'da kaç kişi? Amerika'da bunun adını bir kişi bıraktırırlar. Bakanların cerrah Amerika'dan bu oldu. 2 kişi Amerika. Başka? Almanya'da var mı? Almanya. 2 kişi. Almanya'ya 2 kişi. Param diyor. Kişi.
Angliye bir kişi. İngiltere bir kişi. Hollanda Bir kişi Hollanda. Şimdi Türkiye'de hemşehrilerimiz çoğunlukta. Belçika mı? Belçika bir. Danimarka. Belçika bir. Danimarka var mı? Sabri. Bir dakika dur oğlum ya. Danimarka? Yok. Danimarka var. İsveç'te? İsveç'te var. İsveç'te. Siz de olan yeriniz var. Sweden. Yeah, that's Sweden. Sweden mi? İsveç mi? Sweden. İsveç. Bir Finlandiya var mı? Finlandiya'da bir. Var. Oynuyoruz kafaktan var. Hep oyunu oylamamız. Şimdi arkadaşlar ben sayayım o zaman takip edelim. Başbakanım. Bir dakika ben bir sayayım ondan sonra söyleyeyim. Kanada 2. Amerika 2, 4, Almanya 2, 6, İngiltere 1, 7, Hollanda 1, 8, Belçika 1, 9, İsveç 1, 10, Finlandiya 1, 11. Türkiye'deki vatandaşlarımız çok. Biraz ağırlık verin. 15 kişi olup 9 kişi kaldı. 6 kişi kaldı. Bunların da işte 8 lirayız. Soğuduğunda Avusturya 1. Arabistan 1. Arabistan 1. Japonya 1. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kırgızistan. Yani kırmızı tutuşmalar var. Ne bile? Ahmet Özdeş'te Mina bırakırım bak. Mina bırakırım bak. Eğer bir balığa onun için çıkıp 500-600'ın nakıslayı çıkarsınız olay yok. Sultan baktık ya. Manda kıysa. Madem bizim adımımız Kürt. Yetişme var ne o demek bu yani. Orada yetişme var. O alemce bu azılan televadıdır. Şunu kandak kılıç gerektiğinden o 17 minister var. O 17 ministerlik bu milletvekilliğini almayın. Milletvekili olmayın des. Milletvekili olmadan bakan olamazsın. Birinci basamağa basmadan ikinci basamağa basamazsın. Şurada kardeşim bir minut. Mahiyette listeye karayımız. Diyelim ki Türkiye'den kaç ministeri var? Amerika'dan kaç ministeri var? Avustralya'dan kaç ministeri varsa o aynı hem vekili ya. O zaman bu yönetimine ona göre olamayız. Yani Türkiye'miz. Madem oturdum, onda var 30 kişi bilmeyi, 35 kişi bilmeyi. Kırık parça çıkardım. Ya 55 kişi çıkardım. Madem neymiş, ademimiz... O zaman şöyle bir sıra yapalım, ondan sonra... Başta ademini okuyup 12. sınıfa kadar Şimdi unutulan... Arkadaşlar unutulan ülke var mı? Bir bakın. Fransa. Yes, Fransa. Fransa bir. Hatta 2 de var. Fransa'da kalabalık bir nüfus var. 2 yapabilir miyiz? Evet, Fransa yapar. 1. Kazakistan, Türkiye, Burada en kesik yeri Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, ondan sonra Türkiye'ye geldi. Ama o yerdekilerin hepsi şart tutanın dese. Tacikistan. Avrupanistan dışında. Türkiye yazın, Türkiye'ye kadar geldi. Türkiye'de. Şimdi şu... Kırgızistan'da çok... Pakistan...
Ya, Pakistan'dan bazılarına yani ben reiki olmasa onların kontak kurbanlarla, Allah başkanlarla mümkün alırsan bazı değmez. Mesela ben küçükken mesela küçük kişini gösterken olsa mesela bazı onları kılırlar, burada gözlemlikte kılavatlarını sağlar. Yani mesela yani bu nezarede küçükler asabı olsa bunu sayısımız lazım. Bakın burada bu ayı buradan da telefon, bunu kuya Pakistan adımız yapıyor. Yani onunca havalarında kimlik kastak olamaz. Pakistan çıkıyor ama Pakistan Hava biraz kalabalık. O cennetteki Türkiye, Germanya, Kazakistan, Kırgızistan, Müslümanlar şey sivrilip kendine koşuyorlar. O Pakistan bu bir yer koyuyor. Orada yok. Orada kontrol bölümünde bir çok iyi var. Moğolistan'da da var. Moğolistan'da. Moğolistan'da siz bilmeyiz. Kaç oy gördünüz mü? Yok. Kazak Kazak var. 5 bin var Moğolistan'da. Kazak var. Kazak var. 5 bin var. Yaşlar gördük ya. Avlanma be. Kıyacak geri gel. Hadi Türkiye'nin bir bölümü var. Yüzünüz bölgede. Türkiye'den kan. Riza bir gün başlayalım. Başlayalım. Türkiye'nin başlayalım. Kaç kişi geldi? Bir ülkeleri bitirelim ondan sonra. Türkiye kaç tane verdik? Bir dakika. Sandalye bir 5'lik oyuna bakaydı. Bir dakika şöyle kaç kişi kullandı? Kaç ülke var? Memlektim. Ya Allah bir kişi ona da Türkiye'nin bir zamanı. Birisi Toplamda siz kanun kısmına değil olabilir. Tabakta bulanışıyor. Bu da şunun 5 olmadan olmadan parlamento reisi. Başkanı aklımın gibi reis olur. Parlamento reisi. Ben de Türkiye'nin göstereyim ben. Ben yaşta gitmem. Sen yazgan dedim. Oğlum böyle bir o haydınızda bu sen yazgandan sen yazgan. Yine oğul bolu teşkisi. Tekrar ayrı şimdi bu ay ovadaki Ya azar çıkarmasın. Ben Sen yazgan. Ya sen yazgan ya ben. Bir sefer oldu ben bir tane. Tamam tamam düşündüm ben de bir sefer. Arkadaşlar bazımış Türkiye'nin kıvırının masada yok. Mırkıran masada yok. Her mırkısını kilitlerdi. Ser yazdıktan dünya hareketlerini neredeyse yapalım. Ne ya? Ser yazdıktan kızlar yemek için olacak. Türkiye'ler kaç kişi verdiniz? Bakın, Türkiye'nin sonuna bir dakika. Ne çalışmak lazım? Bu ne? Yani Türkiye'nin yine sultan bakmışken bilen çıkan söylüyorsun bu esasında yaşlıdan silen lazım. Onu izleyen kimine bulur? Biz için oturup durun var. Bak Türkiye'de yaşamı var. Türkiye'de var. Namda açmayasın düşünüyorum. Kazak yolda işte var. Tam olsun. Öyle söylüyormuş gibi. Tam. Yani sal biraz kısıtlısa. Sınamayın. Sınamayın. Bundan olsa diyorum. Ben birkaç kişi duymakta belki kapıp bu işimiz mümkün böylesine. Sivilsin bir şey geldi mi? Sivilsin. Men eğer ileride batımın bir batımın sivilsin'den biraz kelmedi. Emreden kalmışım. Bir çıkanlar var mı dedi, mutlu bir aptıkardır ona gibi söyleseyken. Ama bu yerine sivilsin yazınız. Eğer bunu etmezse üzülün için. Sivilsin izin var mı? Ben hazır birkaç kişi köşte, bunun için belki derstalar. Riza Taş. Benim insan bilimimizi koyalım. İkinci Sabi Hakim. 3. Mahmut Köftürk 4. Onun bir Silt Aracı 5. 5 kişiden daha önce çünkü Samçet olarak özettim. Başka yine de siz köşten var. Kazak hemşehrilerde ben de siz var. Denizde yok mu işte? Kazak hemşehrilerde kaç kişi çıkıyor? 9 diyelim. Olsun 9 olsun.
Mesela bu rektör çekildiği adres Adem tarafı. Adem tarafı insan. Bir dakika eğer nüfus şirkete gitsek Maç değişik geçse bu İslam'da kaldı dedi. Mesela 100 olsa mesela 10 tane kuracak 10 olsa bir minnet. Eğer nüfus şirkete gitsek Türkiye'de Kazaklar çıkıyor. Adresler sonra Türkiye'de 5 bin oluyor. Değil mi? Kazaklar. Buradaki ama Türkiye'de nakit olarak. Ona göre balanslı bir şekilde yani Kazak'ın ileriki uğrunu bu uğrunu nasıl Kazak'a istek yaşlı adamlarına mesela Sarıyak'ına hiçbir Kazak itiraz kılmadı. Ama sevgi itiraz kılmadı. Öyle değil mi? Ağam ve asasın bu. Tabii şimdi mesele burada. Yani halkın itibar kadar kişisini koymamız lazım. Burada san meselesi demez. İtibar meselesi. İzzet Paşa'dan belki %60, %70 bir Kazak'tan böyle çıkar. Muhakkak oldu sıkıntı. İzzet Paşa'dan önemli. Ama salihiyatın %100. Demek ki Rıza Paşa salihiyatın olan kim dediniz? Ahmet Köftülük. Ahmet Köftülük doğru. 3. Kim? Hocam kendisi. Tabii hocama itiraz yok. 4. Seyitli'ne yazaydık. Mesela bir misal edin. 5 mi oldu? 5. 4 kişi daha mı istiyorsunuz şimdi? Evet. 4 kişi daha istiyorsanız. Buradan yazın. Samet Güder. O zaman hep beraber yazalım şu bir dakika. Yazın. Oradan alırsın. Samet Güder. Doktor Ahmet Türköz'ü yazın. Abdülmansur Akyol'da çoğunu tükettik. Doktor kim? Ahmet Türköz. Esas çoğunu buramız Malta'da. Malta Abdullah'ı tükettik. Abdülmansur Akyol'u yazın. Abdülmansur Akyol. Eyüp Han Satıcılar. Eyüp Akyol. Abdülmansur Akyol, Eyüp Akyol. İkisini yazalım. Bu Abdülmansur Akyol, Eyüp Akyol'un ilişkileri. Türkiye'deki plastik sanayinin tek şeysi. Şundan bakıyorum. Alan içinde plastikler var ya, şuradan çıkardı. Bizim davamızın, bizim ülkemizin en büyük destekçisi. Faaliyetimizin mali kurulu %80'inin güçlerinden. Artı şu kişiler bu dinde hiç taviz vermeden görüyor. Yani hakta her zaman savunan insanlar. Allah'ın çocuklarını kullanan kişiler. Abdülmansur Akyol'a bakıyor, kişi yazıldı mı? 4 metre. Neler şimdi? Bir kişi daha mı yazılır? Yok, bunu şu kazanmaydı. 4 mu? Kaç kişi oldu? Hazır Semet Feder oldu, Ehmet Türköz oldu, Samet Mansur oldu. Tamam, Abdülmansur Akyol. Abdülmansur Akyol. Eyüp Akyol. 4 oldu, tamam. 9 oldu. Sizinki de 4. Hocam bir daha okur musunuz? Yanlış oldu galiba. Samet Güler. Ehmet Türköz. 2. Abdülmansur Akyol. 3. Ben bir sıkıntı. Eyüp Akyol. Doğru. Eyüp Akyol. İyi. Biri Eyüp, biri Abdülmansur. Evet. 4 kişi daha. 9 oldu mu orası? Türkiye tamam mı? Hayır. O 5 kişiyi sizden alalım şimdi. Bizim 5 kişi. Rıza Paşa. Evet. Salih Artuş. Adam Mahmut Kaşgarlı. Nasıl? Sultan Mahmut Kaşgarlı. Hamit Göktürk. Seyit Tarakçı. Hamit Göktürk. Abdülhamid Turan nasıl? Kim? Abdülhamid Turançı. Seyit Tarakçı'nın iskenti. Abdülhamid Göktürk mü? Şimdi onun hikayesi. O yerde şu Kuşken Fuat Seyit Tarakçı. Tamam. 9 kişi oldu. Tamam. Türkiye tamam mı? Türkiye Şimdi tamam. tamam Kutay'ı başlayalım. 9 da altından toplam 9 kişi oldu. 9 kişi oldu. Evet, şimdi 31 kişi daha. 41 kişi oldu. Kanada'dan 2 kişi söylüyor. Kanada'dan 2 kişi mi diyelim, 3 kişi mi diyelim? Şimdi kaldı bir dakika, 41 kişi olacak. Kazakistan'da da Kırgızistan'da Kazakistan'da biri Abdülhamid Maksud. Alemden bizim bu yayına böyle mükemmel o eski Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin genel sekreteri Abdülhamid Maksud.
Abdülhamid. Nakson. Cuma değil mi? Bir dakika o şimdi. Siz uygular tamamladınız. İkincisi bakan şimdi bakmak gösterdi. Dolgu Yasin göstersen bunu duydum. Ya Dolgu Yasin. Dolgu Yasin. Bunlar da öyle o şair o. Dolgu Yasin. Kim dediniz? Dolgu Yasin. Doktor Yasin. Dolgu Yasin. Kazakistan 2'den 2'de biz verelim isterseniz. Ahmetcan Haşirov. Ahmetcan. Yazdım. Özbekistan'daki hocam, tamam hocam, kaç kişi oldu Kazakistan? 3 kişi. 3 kişi gözetmiş. Bir de şey var. Birinci sonra sayacağım. Doktor Tursunkan Zakenoğlu. Doktor Tursunkan Zakenoğlu. Erman Ayalma. Tursunkan Zakenoğlu. Bir kişi tamam. Doktor Şimdi o zaman şey yapıyoruz. Kazakistan 4 kişi oldu. 4 kişi oldu. Kırgızistan'daki şimdi. Abdülmahsun, Tolkun Yasin, Ahmetcan Haşirov, Doktor Tursunkan Zekanoğlu. 4 kişi. Şimdi Kırgızistan'a geçelim. Kırgızistan mı? Kırgızistan. Evet. Kırgızistan'da Tursun'a göre gelip kişi olmaz. Bir kişi yalnız. Kırgızistan'da hocam bir kişi. Özmen Tacı bizim böyle bir kişi. Bir kişi. Gaziantep provaya bizim arkamda yollarda olan bir iş var. Özmen Tacı. Rozan Mehmet Hacı. Başka? Abdurrahman. İyi şeraitte Oscar'lık Kurumlarda bir yazar makalelemek var. Hayır. Abdurrahman. Ali'nin fabrikası. Ali'nin ki yazmışlar. Bu arada meşhur. Değil mi Abdurrahman? Sen Abdurrahman. Sayın buldu. Sayın hocam. Ya Narınbay. Hocam. Özbekistan. Bir kişi. Kırgızistan'da Pançoğlu. Bir kişi. Rozan Mehmet Hacı Kırgızistan. Özbekistan'dan bir kişi. Yasin Azken'de cevap. Yok Özbekistan'dan bir kişi. Ahmet Yoldaş. Yasin Azken'de olsun. O Kırgızistan'daki eşi Kırgızistan. Ama faaliyetine göre. Seni aşağı gel. Ahmet Yoldaş. O Narınbay'ın alayı. Narınbay ben Koça'da. Narınbay'ı közü gönderdim yani. Kırgızistan'da. Esas bu arada olmuştu. İştirme yapıyorum Kırgızistan'da yardım kılan şey. Bunun aşağıda hemşehriler. Vatandaş çıkartacak. Çıktıktan Ya şunu da bilemedenler bir şey yok. Osmanlı Fatih şu an teşkilatta Başka iştirme olsun yani. Şimdi çok baş vermeyelim orada. Narınbay'ı Öteki? Birisi Narınbay. Namzatlarımızda bu Arap Birleşmeyi tarihinde, meydanında hiç olmadan bir kişi okuyabilirsiniz diye. Mesela hiç olmadan sıklanmamak gerektiğini düşünürüz. Mesela de insanlar dünyadaki gibi düşünürüz. Türkiye'de başımızda alakalı. Şunu bakalım, eğer hiç çıkartın, hani konusu aynen bakımız var deriz. Ya olay. İsveç'te var mı şimdi? İsveç'te bir Kazak biz. Şimdi İsveç'te bir doğrusunun cemiyeti var Kazakların. Bizde bağlı. Yani şüphemiz. Orada bir kişi vardık. Bunlar kendisinde bir kişi yapmış. Orada cemiyet var çünkü. Orada ülken Kazaklar var. Doğrultusunda cemiyeti var. İsmi doğru.
Onda siz kaç kişi verdiniz? Kerim Rahman, Enver. Onda bir kişi bize sıfır kim? Cengiz Han. Cengiz Han Köksal. Cengiz Han Köksal. Cemiyet Başkanı. 3 kişi olsun. Cengiz Han Köksal. Kerim'in üzerine neydi? İsveç'teki arkadaşın kızı Enver oldu. Enver Rahman. Kerim Rahman. Şey tutamıyordu lan. Kerem demeyi de Neden pişirdik Kerem'de o abi? Kerem pişirdik Kerem. Kerim ağacından biz koyalım. Ağacı olan gelmeden ağacın devamını nasıl var? Enver Rahman, Kerim. Ağacı. Kerim Cengiz Han Köksal. Simine. Cengiz Han Köksal, Kerim Rahman. Enver. Enver. Enver Rahman. Bu Enver Rahman bize katılır kan. Enver Can Enver. Enver bize katılır. Finlandiya'da nüfus var mı? Vallahi Finlandiya'da es geçebiliriz. Bir dakika Finlandiya'da Kazaklar vardı. Bir zamanlar Doğu Türkistan'daydı. Hazır o Kazaklar Doğu Türkistan'da Bizimizden taşıdık. Nasıl bile olmuş? Kimin kolası doldurduğuna geldi. Avusturya'da var mı? Viyana'da. Bilgiye bıraktı. Bak Kanada. Danimarka'da biraz var. Gezivat Kabay devletin daha böyle İsterseniz ben buradan tekrar geçeyim bir takip edelim. Kanada gezdik. Kanada Tursun Lord'un en öndeki Avrupa Turuş. Kaç kişi? Kanada Aslısalan Tursun Lord'un Avrupa'ya Turuş. Tursun Lord'un. Norveçli bir cemiyet herhalde. Öteki kim? Norveç'te var. Avrupa'ya. Norveç'te var. Turuş. Evet arkadaşlar. O hükümetten o zaman hocam o. Milletvekillerini söylüyorum. Herkes takip etsin lütfen. Türkiye. Arkadaşlar milletvekilleri Türkiye. 1 Samet Güder, 2 Ahmet Türköz, 3 Abdülmansur Akyol, 4 Eyüp Akyol, 5 Rıza Paşa, 6 Salih Artuş, 7 Sultan Mahmut Kaşgarlı, 8 Seyit Tarancı, 9 Ahmet Göktürk, Abdülhamit Göktürk. 9 kişi. 9 kişi. Devam ediyorum. Kazakistan. A. Mahsun, Dolkun Yasin, Abdülhamit Mahsun, Dolkun Yasin, Ahmet Can Haşirov, Doktor Tursunkan Zekanov. Kırgızistan. Roza Mehmet Hacı, Narin Bayev. Özbekistan. Ahmet Yoldaş. Fransa. Türkmen Köksal. Japonya. Avusturya'nın üzerinde. Japonya'nın vekaleti size verdik. Vekalet sizde. Bize göndereceksiniz. Almayı yapmamız lazım. Zorlamayı. Japonya'da adam almayınız. Lakin Japonya arasında enformasyon alırız. O zaman siliyoruz, çıkarıyoruz. Enformasyon, bakın o zaman bu kişiye Tayvan, Japonya enformasyon o zaman onları çıkarıyoruz. Japonya, Tayvan iptal. Enformasyon Avustralya. Zübeyre Hanım, Sabit Rozacı. Arabistan. Hüseyin Kari İslami, Abdurrahim Kurban. Amerika. Naimcan Emin Türkistani, Nurettin İlyar Şemsidi. Almanya. Gülhan Gayretullah artı Celil Hacı'nın 2 kişisi. 3 kişi. Almanya toplam 3 kişi. Celil Hacı ile 4 kişi oluyor. İngiltere. Arkadaşlar. İngiltere. Abdüsselam Savaş. Enver Hamit Hacı. Hollanda. Kamil Abbas. Belçika. Sultan Hacı. İsim verecekmiş. Siz veriyorsunuz. İsveç. Cengiz Han Köksal. Kerim Rahman. Enver Rahman. Kanada. Abdüsselam.
Tursun Nurudun, Rukiye Turduş. Kaç kişi oldu toplam? Artık Bilgiye'de Şimdi Norveç gibi adam koysak olan bir kişi. Ulan ne? Norveç'te bir cemiyet var ya. Cemiyet var. Bunlar için bunun kararlarına söylemez. Başkanın kısmını unutup kalıyor. Bunun üstü emanet kıldı. Emanet ediyorsun. Amerika işte bir kitap. Amerika'da ayol bulunsun. Ha doğru. Senin olayın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mahmur Yusuf. Kimden o kaç milletvekili oldu? Sonra şuraya tanımlaması bir kişi buradan oldu. 39 yekünü var. 16 da burada. Artı 16 daha 39, 45, 55 kişi. Kaç kanunları böyle nasıl? Ya o balık görmedim. Ben kaçar gideyim diye Bir de yazdık. Bunun haricinde bunlar hep bilmiyorum. Bir de bizim şeref üyelerimiz olmuş şeref. Yani memlekete hizmetini almayı değişleri gibi bir şerefiye vermişiz. Fatih şerefi görüşümüz diye. Bunda kadınlarımız var. Hizmetli olan, onun aksakalları var. O kişilerin de duasını, badasını açmamız gerek. Selamun Aleyküm'de vardığımız zaman pulla kalan pul diyen aksakallar var. Amerika'da var, Türkiye'de var, Amerika'da var. Onda kişiler olsa birkaç kişinin onu şu millet meclisinin reisinin demesi gerekirdik. Takdirine o kişi desin ki ben şu 5 kişi, 3 kişine fahriye demek oldum. Sunamım desin, kabul etsin. Mahri üye yani hiçbir şey yok. Ölmek açısından. Çünkü bunlar davaya parasıyla, puluyla yardım eden adamlar. Aksakallar gelemez, gidemez fakat isimlerini yazmakta fayda var. Milletvekilinden reisliğe nimet diken tutma. Sultan'a elbette. Bunun reisi var. Onunla anlaştık. Onunla anlaştık. Onunla mesela Mahmut hocama ikinci bir neme veriyor hizmet. O neme şu Şarkı Türkistan'da Malime, Canime, Tilmen'e hizmet kılıp hazır yaş büyük aksakallar var. İşte karyalarımız var. Türkiye'de var, bu yerde var. Gönül gödere göre. O kişilerine de bir... Bunlar biraz kontenjan ayı. Tamam. Onu aramızda gepleşelim. Bunu aramızda gepleşelim. Şimdi bu isimleri kaçırmayalım. Bir daha tekrar edeyim. Kim burada yazan? Başbakan'a kim verecek bu isimleri? Sekreter var mı? Sekreter kim? Ve Poluk en yazdı. Siz yazdınız. O zaman sizin sekreter sizin oldunuz ya. Sekreter sizin oldunuz. Mesleğe Amerika'da değişikliğe ama Orhan'daki adımız ne? Ben mesleğe kaldık diyeyim diye düşünüyorum. Şimdi bir dakika. Maslahat yani değil mi? Danışman yakineliğiyle sabetlik. Ha bizde danışman değil, sabetlik. Evet. Sabetlik ve danışman meselesini biz primerge havale kılaydık. Primer'ı sabetlik taşımadan öz saylasın. Primer o yalnız menemez. Primer'in sabetlik gibi oladı, akıldaş danışmanlık gibi oladı, sekreteri oladı, şunu bunu o öz tayındasın. Desin ki ben efendim Neme'deki falan yerdeki Mehmet Ahmet Bekemli sepetlik demiş. Ama yanlış kılsa, küsur kılsa meclisteki hesap veriyor. Senin sepetlik var işte burada. Bunu kabul arasında. O zaman şöyle yapalım, nihai sonuca geldik. Evet. Yanlış olmasın, sekreter ilan ettiniz bugün için. Ben yazdıklarımı söyleyeyim, siz takip edin. Yanlış varsa çünkü bu nihai oldu. Bunu yazı başbakan birisine yazdıracak veya da kendisi internete yayınlayacak. Bunun dönüşü yok. İyi takip edin, konuşmayalım. Yalnız şunu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir ahbar var. Bunu yazıp alayım güzel. Yazıp alıp şu kelime teşkilatlarının vekilleri kafasına koysun. Ama internette bu kişilerin isimlerini hazırca açıklamayın. Değil mi?
Biri deydi, vay men olmağını eder, demiş ki ben yazdım yazıp koysa, onaki imbireytlerde bunun içinde fesatlar var. Dedi o ikam seni yazıp koyup seni şu anda sonra öğretedik ki demiş ki yazdım. Ama bu arada aslında burada olacaklar onlar. Yalnız şunu ancak şu kabine var ya kabine. Kabinet idare edilmesin. Bunun haricinde hiçbir idare etme. 12 Kasım'da Millet Reisimiz Mahmut Hocam Kire'de dedi ki bu aralar katliamımız, görevimiz olmalı dediniz ki siz Sultan Mahmut Kaşgar'ın tümendeki adresi poşta bilen ne kılın? Bizlerin kabul değil mi? O nedenle Sultan Mahmut'un dedi ki bende 50 kişi vardı, 5 kişi kabul var demek oldu. O zaman milletvekillerinin ısındaki ta o pişmekçe mesela 11. ayın 12 September yalnız şunu kılalım. Hükümetin hakkında ki deyimiz ki bizim meclisimiz, parlamentimiz 55 parlamenter toplantısını ilk yığınları 11. Eğer değil mesela basın yayınları. Şunu değil ama İsmail Mayıs'ın parlamentimiz, bakın hükümetimiz, hükümetimiz, prezidentimiz şu, hükümetimiz primer enver başlıkıyla kuruldu, akşam tamam okey. Parlamentimizin sayılan bu olur. 55 kişi, bu 55 kişi ilk nimesine toplantısında nimene kıladı. Ayrılmışta kıladı, 12'sindeki şu yerde hem prezident hem şu listede kasabışı işe başlargesini tuttu. Eğer biz gene bu olsak bir mesele değil, işimiz bağlı bizde. Eğer de biz bu hükümetimizden yine bu azık mümkünce kurulduğunda ne? Yani bu 5'ini ilan kılmış, konkretinin içindeydi. Basın yayını. O vakitte biz bu vakti mesela men Prime Minister'la sütünde de men oraya da verilmemiş. Bayanlarına. Men verilmemiş. Yarım saat bir dersi men verilmemiş. Şunu siz geldiğe bakın. Bunlardan böyle otlar var yani. Müşterilerdaşlarımız hem böyle bunun şu birlikte bir bayanname yazıp çıkışımız lazım. Elbette. Bayannamede ben sizlerle beraber yazıp onu okusam daha yaxşı olur yani. Bayanname için bayanname mesela ikinci bir mesele. Hem bu hükümet hem bu mecliste özara bir zarfka yazıp bu hükümetin, bu meclisinin törenindeki iştirakçılardan vekilleri bilen hazırlamıştır. Hangi teşviklerden alanlarını ne zaman kol koysun herkes. Onun keyfi bu. Bizge tarihi bir vesika. Yarın bu dünya bakın. Hükümet kurmadı günün birinde bir Doğu Türkistan'ın 50-20'den kemiyetin parası gelip vay şu bizim atalarımız, babalarımız şundan hizmetke teşebbüs ederek şunları okumaları tatip edip koysa biz geçiyor böyle. Şimdi bu seçim hakkında mesela bu hükümetimiz kurulu çıktı yani. Hükümet kurulu. Bunu hükümet erbaplarımızı tayin etti. Buna kuruldu. Bu hakkında hani bir imzalayacak bir şeyimiz var mı? Yani bunu etmezsen bunu var. Şunu diye bakıyorum. Şimdi orada. Şimdi bakanlar kurulmasını tekniğine yazın. Ondan sonra yazın. Ona ki bir de Ferdan'dan ki bu bakanlar kurulu, bu kabinetlerimizleri, bu prezidentlerimizde dünyadaki, aşağıdaki iştirak olan şirketin vekili tarafından seçildi. Bunlarla iştirak ettik. Ondan keyin iştirak etmeyip bizge bağlı olduğunu, bizge tebrik ettiklerini onu da yazık ben. Mesela işte Türkiye'den Avrasya Türkiye Federasyonu'nun tebrikleydi, kabullarını. Bunların hepsini yapabilecek misin bugün? Hiçbirini yapmaz. Yapacağız, yapmak zorundayız. Bazen yaptıktan sonra lütfen bize getir, biz bir bak kontrol edelim. Neden biliyor musun? Tabii. Yarın çünkü çok yakın. Evet. Sabahleyin gidip hemen... Zaten basın yayını saat 2'de başlıyor. Biz zaten birde yol olmamız. Hayır, gece saat... Ya bir şeydir, öğrenci Kazanır. Bir saniye. Gece saat 2'de de bitse çekinme,
Evet, mesleğe bu sizden... Vatan için gece uyumuyor. Sizden elinizden alacağım okuyacağım şeyi. Tamam. Gece de olsa gel. Şu anda 5 teşkilat var. 5 teşkilat iştirak etti. Şu 5 teşkilatlara bunların bir kopyasını resimlerle beraber verişimiz gerek. O kişilerin artifleri var. Ona koyalım. Hocamın kendi şahsi artifi var. Mesela bana bir resimle 3 kopya kılan birini Cemiyet Kimer'in, biri Özgür'de kıladı, birini şu sayılarında ben maaşlı kılık dediğimiz Cemiyet'in artifine verelim. Sizin şu seyahatin tayin kıldık. Bir de Özgür'de kalan bu şehrin burada. Biz şu memleketten imiş gayret kaldık. Bizim memleketteki şu Şimdi dönüşü olmayan bir yola girdik. Lütfen iyi takip edin. Yanlış yazmışsam düzeltelim. Tamam mı? Son. Ondan başka bir daha söylemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Cumhurbaşkanı Ahmet Egenber'de. Yardımcısı Abdülveli Can. Başbakan Enver Yusuf Turani. Birinci yardımcısı Hızırbek Gayretullah. İkinci yardımcısı Daniel Rahmet. Dışişleri Bakanı, Başbakan ve yardımcıları gidiyor. İçişleri Bakanı Celil Karakaş. Maliye ve Ekonomi Bakanı Azat Mahmut Aydoğan Kubilay. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülhamit Dilek. Tarım İşleri Bakanı Nefise Özgen. Adalet Bakanı Hanife Ketene Erbaş. Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanı Savuk Mehmet. Eğitim Bakanı Damien Rahmet. Enformasyon Bakanı Celil Karakaş. Savunma Bakanı Kahraman Kocanberge. Ulaştırma Bakanı Savut Abdurrahman. Turizm Bakanı İsmail Cengiz. Sıhhiye Bakanı Doktor Reşide Gencer. Kültür Bakanı Sultan Muhammed. İmar ve İskan Bakanı Abdülhakim Rahman. Hükümet Sözcüsü Abdülhamit Dilek. Bu Bakanlar Kurulu. Milletvekilleri. Türkiye Cumhuriyeti. Samet Güder, Ahmet Türköz, Abdülmansur Akyol, Eyüp Akyol, Rıza Paşa, Salih Artuş, Sultan Mahmut Kaşgarlı, Seyit Tarancı, Abdülhamit Göktürk. Kazakistan, Abdülmahsun, Abdurrahut Mahsun, Dolkun Yasin, Ahmet Can Haşirov, Doktor Tursunkan Zekenoğlu. Kırgızistan, Roza Mehmet Hacı, Narin Bayev. Özbekistan, Ahmet Yoldaş. Fransa, Türkmen Köksal. Avusturya, Zübeyde Hanım, Sabit Roza Hanım, Hacı, pardon. Japonya ve Tayvan'a bir milletvekili vermedik. Burası Avusturya'dan sonra. Sizden sonra. Norveç'ten. Bir saniye geliyor buraya. Arabistan, Hüseyin Kari İslami, Abdurrahim Kurban. Amerika, Naimcan Emin Türkistani, Nuri Tip, İlyar Şemsettin, Mahinur Yusuf. Almanya, Gülhan Gayretullah artı Celil Hacı'nın göstereceği 2 kişi. Bırak şimdi Amerika'ya. Bırak şimdi milletvekili. Şurayı bitirelim ondan sonra. İngiltere, Abdüsselam Savaş, Enver, Hamit Hacı. Hollanda, Kamil Abbas, Belçika, Sultan Hacı. Bir kişi. İsveç, Cengizhan Köksal, Kerim Rahman, Enver Rahman. Kanada, Abdüsselam, Tursun Nurudün, Rukiye Turduş. Norveç'e Sultan Hacı'nın bir isim daha veriyor. Evet, şimdi Amerika'ya bir isim veriyoruz. Osman Tarih. Osman Tarih. Koloyu bekletemem. Osman Tarih. Hatırlayıp pek şey olmuyor. Osman Tarih. Şimdi bu hükümetin hayırlı olsun. Bu hükümetin Sovyetliğine, danışmanlarına, akıl vericilerine Millet Meclisi Reisimiz
Cenab-ı Hak olur. Ama benim gönlümde mesela bir danışmanımız burada oturuyor. Gizli kahramanımız burada. Türkiye'de var mesela o şey var. Mesela Yazı Türkman. Şeref üyeleri. Buraya o zaman bir sayfa açalım. Şeref üyelerinin şirketler belirlersek iyi olur. İyi olur. Amerika şey yazar. Mesela bir kere şu Hüseyin Park'a müşahede çıkışlıklar hem şu arkadaşlar bilince devletin hakkı değiştiklerini bir boz akıntı alıp sen bak. Tamam verdik Milletvekili. Aziz Toprak'ta bu cemaatler işleri üstlenmiştir. Ama demeli bu şeyde bu danışmanlarda Hacım Özü bir balansla yapılsın. Mesela değil mi? Tabii ki. Oraya şey göstermek lazım. Mesela bizim şeyler, şimdi Türkiye'de mesela bir tane Şeref o danışmanların sayısı çok az olsun. Büyümemez. Mesela bizim kulübümüzün aksakta olanlara şey var. Mesela size Tursun Kubilay var. Bir dakika. Bak mesela bu cemiyetinde 44 sene evvel 30 kişi kullanırken az hayatta kalanları. Hem nasıl tutuyor Şimdi burada açıklama yapmak istiyoruz. Biz böyle bir şey bakmaya böyle bir şey. Ben başta bu atmancada maliye bilen birisi ekonomi, birisi treasury. İkisi oxumadan çoğu neresi, oxumadan department'da bu. Şun bu neresi ayrı ilişkiler. Yani mesela ilişkiler mutlu olmaz mı? Şu ilişkilerin mesela birisi nasıl bir olmasında fayda var. Ekonomiyle şey, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı bir olmasına fayda var. İki kişi yürütmesinde de bir sakınca yok. Biri ekonomiye yürütelim, bir maliye yürütelim. Yani şu anlamda demek olur mu? Bu ortancamlar şimdi ayrı ilişkiler tamam da hazır biz o aşağı, o noktaya gelmedik. Hazır şey, biz bu kişinin ne kadar değil mi? Maliyemiz, Ertuğrul Defter'in arada erken işe kulesinde $100. Ben $50. Bunlara kadar maliyemiz şu. Bu Türkiye'nin bir ertesi oldu. Ekonomik şöyle, bu Başbakan Debatı'nda 51 yılın kısa kararı var. Bunun için bizge $51 kiraydı. Mesela şu konuda planlayı, bunun $5.000 Amerika'dan, $10.000 Suudi Arabistan'dan, $5.000 faydalandırdı. Maliye Bakanı'na veremedik, şunu alıyor. Tayvan'dan çok alacağımız var, alacağımız var. Onun için öyle 50 ton altın kadar alacağımız var. Ailesi bu burada kalsın. Şimdi efendim şey var, bu bizim derneğin kurbanlardan, 29 kişinin hayatta olanlardan kim var iken? İsrail Altekin Tüyek'ti, Tartışmaları Tüyek'ti, İlham Musavar Tüyek'ti, Ruvacay Bakır Tüyek'ti, Abdülkerim Türkistanlı Tüyek'ti, Kaşgar doğumluymuş bir şey, Bahadır Vatay Tüyek'ti, Semih Can Ahunbay Tüyek'ti, Abdüsselam Aykan'a Tüyek var o kişi, Enver Koçi Tüyek'ti, Ahmet Tahta Tüyek'ti, Abdülveli Can var, Şevket Yarba Tüyek'ti, Mehmet Kasım Tüyek'ti, Uğurullah Oğlu Tüyek'ti, Mehmet Emir Ahunbay, Bukşe Tüyek'ti, o yavrular. Turdu Ahunbay, Bukşe Tüyek'ti, Zafer Ali Kızılay yazın. Zafer Ali Kızılay. Hayatta Şeref mi? Şeref. Tursunbay Kubilay, Bukşe. Şeref Ali. Zafer Ali Kızılay. Zafer Ali Kızılay. Tursunbay Kubilay. Abdülkebir Akıl Tüyek'te, Polat Tüfani Allah'ın adresine gitti. Septar Makbul o da gitti. Sedat Ahunbay o da gitti. Abdullah Kanat o da gitti. Bakın Uygur Kazak neymiş Kur'an-ı Kemal. İspatları burada. Hepsi Uygur Kazak. Türkiye çalışmışlar. Kur'an'ı bak şu kişileri Uygur, Abdullah Kanat, Azraoğlu bir yerine kanat. Radyoda mı?
Yatıklanır. Ömer Kanatlı. Ömer Kanatlı da ısınmıştı. Babası. Kutlubay Sevinç de gitti, Ömer Hamazor da gitti, Toklas'ın Tokay da gitti, Kayyum Olakiş de gitti, Kahraman Çakmak o da gitti, Ramazan o da gitti. Başka yok. 2 tane kalmış. İki tane 30 kişi de 30 kişiler bir 2 kişi yaptılar. Şehirler bakan için koşup. Ben de kalanın siz hemşehrilerden konuşun. Hemşehrilerden Söyleyin. Şimdi yazalım ama. Ha, şimdi yazalım. Teslim edeceğiz onun için. Bitiriyorsun. Son. Niyazi Türkmen. Niyazi Türkmen. Şimdi Mehmet Yusuf'la Kırsıratlı Sazet her zaman Mehmet Yusuf Posman. Posman. Kim dedi? Mehmet Yusuf Posman. Mehmet Yusuf Posman. O zaman sokak bir şey çıkıyor. Kardeşlerimiz her zaman. Eski ne zaman? Mehmet Yusuf Posman yani bizim yüzük kaybımızda. Mehmet Posman. Eski ne zaman? Hayır, önemli bir adamdı. Şimdi Posman. Veterlerden dersleri. Bu Abdülkadir yazma çıktı. Onu yazma. Abdülkadir Açkan yazıldı. Tüm cerket, Abdülkadir Açkan Abdülkadir Açkan oğlu. Sizin yazsak. Bunu yazın. Siz önündesiniz. Sultan Hacım. Abdülaziz. Sultan Hacım siz şimdi. Bir saniye. Sultan Hacım 2 isim söylediniz şimdi. Niyazi Turfan, Mehmet Yusuf Posman. Başka? Mehmet Yusuf Posman, Mehmet Emin Posman. Birisi ikisi AKK yok. Onu birisi diyorsun. Abdülaziz Kari. Evet. Abdülaziz Yunus. Aksı koymuş. Ya o Mehmet, o ikisi ayrı. Abdülaziz Kari Artusoğlu. Abdülaziz Yunus ne? Boyun tövbe koy. Arkamda şakir olacak. O tövbe çıkma ayrı. Abdülkadir Kağan, ya bu da ayrı. Maç Abdülkadir. Ya ilişkisine de bilmem. Gelmeden ilişkisine de bilmem. Meydan adam çekeceğimiz ben. Abdülkadir Yunus gel başa. Hayır. Şimdi anlıyor musunuz? Bu bir misal. Sizlerin çok edebilirsiniz. Ben o zaman bir kayıtları okuyayım şunu şerefe. Tursun Bay Kubilay, Zafer Ali Kızılay, Niyazi Turfan, Mehmet Yusuf Posma, Abdülaziz Kari. Yazarsanız şunları bulunmuşuz. Eyimhan Satıcı. Yazıyor musunuz? Orhan Keter. Eyimhan Satıcı. Orhan mı? Evet. Eyimhan Satıcı. Orhan Keter'e. Abdülaziz. Abdülaziz Yunus. Eyimhan Satıcı. Abdülaziz Yunus. Ona kesin geometri yok. Çünkü bunlar gelmeyecek. Sadece ismi duyuyor. Yani meni bir fikrim var. Shunda yaxshi qilishni qilyapmiz. Avvaldan bu haqida shunda yaxshi gap qildi. Misharlik ta'sirida. Yana bir ba'zi tuzumlarni bekitib olsakchi. Masalan, bundan keyin chiqishni qilish jarayonida arxivlarimizda nazar qilib, arxivlarimizda gap bor edi. Sizga mendan o'xshamaydigan bir gap berib qo'yish mumkin. Albatta men qilmagan gap, sizni yomon qilgan gap boshqa elib berish mumkin. Bunday qilishda qiyinchilik cho'qim o'zira konuşmamız gerekiyor özümüz. Kalbime işenmeyin çok özümüz söz durum, maalesef çıkıysa. İkinci bir mesele var. Bunda da ahvalde Özne Köşkem'den ki bunu informunu Başbakan ve Meclis Başkanı'na bizim açışın işkesi. Bunda ahval var, mağda bundaki Degenler bizim de Ali Bakanımız, bizim onun masaları, meclis reisimiz ve başbakan. Bu kişiler beni çağırıyorlar. Ya kızır belki efendim hoş geldin, yaş gelsin. Ama siz şunda bir ahvalde, şunda bir yapısın, şunda kopsunuz falan, şunda ne soraydı. Ben de emin özümün müdafatına, o kişiler değilim, o rüzgar yazıp verdi. Ya ki şifayı verin diye. Ona gelsin de kışkırarlar. Bağırırken biraz kızım yakın çakırdı. Gördük bu kişinin takıldak diye yaklaşır.
bunun aksini ispat eder misin? Var ilişkiler. Bu cereyan şu 4-6 kişi arasında mahkum kalır. Ona gitmeyin, siz de bizde psikolog işaretler yerine kullanmayın. Değildi şunu, bu kişileri bir hava. Ben böyle mesele var şimdi aslında. Bu mesele en mühim işimiz yani bu. 45-10 dakika demağındaki 40 kayıt körük bir şey. Eğer yazdıran memnunuz var efendim, yazdıran okuyulan bayanlarımız var mı? Hem de işimizin kapkalı süreçte de müşerref lideri keser, şu beyanlarını yapmak için bir komite sayıları komite sayılarına nasıl komite? Mahmut acaba siz var. Tamam kan, Demyan kan. Kızılır Hacı. Kızılır Hacı. Dört kişi biraz bunu layık hazırlayıp okutur.